Değerli meslektaşlarımız ve veteriner hekim adayları. VetChange kanatlılarda solunum sistemi, anatomi, fizyoloji ve klinik hastalıklar konulu e-seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Gerek pet, gerekse çiftlik hayvanları hekimliği alanlarında devam eden e-seminerlerimize bugün Doktor Ebu Derda Günay hocamızın sunumuyla birlikteyiz. Sunum sırasında merak ettiğiniz soruları yorumlardan belirtebilirsiniz. Sunum sonunda bir soru cevap etkinliğimiz olacak. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhaba, hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Bu güzel etkinliği düzenlediğiniz için de tekrar ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam katılımınız için. İsterseniz hocam buyurun kendinizden biraz bahsetmek isterseniz sonra sunumda sizdeyiz hocam. Tabii. Ben Ebu Derda Günay. Zaten reklamlarda ismimi görmüşsünüzdür. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde doktor öğretim üyesiyim. Aynı zamanda buradaki yabani ve egzotik hayvanlarda ait bir departmanımız var bizim. Yabani hayvan hastalıkları ve ekoloji. Birkaç tane üniversitede var yani başka 7-8 tane fakültede tam isimlerini bilemiyorum. Yeni açılıyor çünkü. Bizim kendi üniversitemizde de ilk açılanlardan bir tanesi. İlk değil tabii. Bunun dışında bizim kendi doktora programımız var. Egzotik hayvan ve yabani hayvanda uzmanlaşan bir ekibimiz var. Burada çalışıyoruz ve yoğun olarak da hasta bakıyoruz. Çok Şimdi bizim teşekkür ederiz bugünkü hocam. başlayayım mı ben şeye artık? Nasıl isterseniz hocam buyurun nasıl isterseniz. Vaktim yoksa başlayabilirim herhalde. Buyurun. Tamam. Biraz ses geç geliyor, neden bilmiyorum. Bir saniye. Tamam. Şimdi bizim bugünkü konumuz kanatlarda solunum yolu, solunum sistemi, anatomisi, fizyolojisi ve hastalıkları. Biz egzotik hayvanlarda genellikle bir hastalıkla ilgili, bir sistemle ilgili konuşmadan önce onun mutlaka anatomisi ve fizyolojisini anlatıyoruz. Çünkü çoğunlukla kedi, köpek ya da büyükbaş çiftlik hayvanları bunlara odaklandığı için şu anki veteriner hekim eğitimi burada ciddi eksiklikler oluyor. Bunları bilmemiz gerekiyor ki hastalığa yaklaşımımız ona göre şekillensin. İlk başta neyle başlayacağız? Konu başlıklarını bir konuşalım. Nedir bunlar? İlk önce tabii ki de kanatlı anatomi fizyolojisine genel bakış yapacağız. Sadece solunum sistemi özelinde konuşacağız. Klinik semptomlar ve hastalığın lokalizasyonu ile ilgili konuşacağız. Çünkü bu ayrımlar önemli. Siz klinikte gelen hastaya nasıl yaklaşacağınız, hastalığın hangi bölümde, yani solunum sisteminin hangi bölümünde olduğuna göre değişiyor. Solunum sistemi hastalıklarında acil yaklaşım önemli. Çoğunlukla yani gelen hastalar ihmal edilmiş oluyor. Bunun sonunda da sizin hep bir acille karşılaşma ihtimaliniz var. Nasıl davranmanız gerekiyor? Ya da nasıl yaklaşmanız gerekiyor? Bunlar önemli. En sonunda da hastalığın lokalizasyonlarına göre genel bakış, tedavi ve hastalıklar hakkında genel bilgi vereceğiz. Burada ben size mutlaka bu papağanlarla ilgili küçük bilgi vereceğim. Kliniğe en çok gelenlerden hangileriyle karşılaşabilirsiniz diye. Eğer klinisyen varsa öğrenci arkadaşlardan bahsetmiyorum. Onları ileride görecektir inşallah. Bu gördüğünüz sultan papağanı genelde 15-20 yıl yaşıyor ortalama. Avustralya'dan gelen bir hayvan. En çok karşılaşacağınız ikinci kuş budur. İlki muhabbet kuşu tabii ki de. Onu koymadım. Onu hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum ama yanılıyor da olabilirim, bilmiyorum. İlk başta 3 solunum yolu anatomisi ve fizyolojisiyle başlayacağız. Nedir bu? Ben burada bir lazerim vardı. Şu lazer, tamam. Şimdi bu bizim üst solunum yolunun başlangıç kısmı her zaman burun delikleri, nares dediğimiz bölge. Şu bölgeyi görebiliyorsunuz, lazeri görebiliyorsunuz diye varsayıyorum. Nares bölgesindedir. Bu bölge özelleşmiştir. Hayvan türüne göre değişir. Bazı türlerde ceri adı verilen bir deri yapısıyla çevrilir. Bu en gelişmiş muhabbet kuşlarında var. En çok karşılaşabileceğiniz türlerden bir tanesi o. Bunun dışında bazı türlerde operkülüm denilen bir yapı var. Bu da bir tıkaç görevi görüyor. Bazı işlemlerde, klinik işlemlerde ona dikkat etmeniz gerekiyor.
Çoğunlukla bu hayvanlarda cere, papağan türlerinde cere çok bulunur ama operkülün biraz az bulunuyor. Yırtıcı kuşlarda daha çok var. Tabii bunda en önemli klinik uygulamalar yaparken en önemli anatomik yapılardan bir tanesi de bunların sert damaklarında bir koronal yarık vardır. Şimdi size onları göstereceğim. Bu yarık kuşlarda özeldir. Çünkü sizin solunum sisteminin oksijenizasyonu ile ilgili bir durum bu. Onu da anlatacağım ileride zaten size. Bunu bilmenizin en önemli sebebi klinik uygulamadır. O uygulamayı da bir video çektim. Orada size anlatacağım. Şöyle göstereyim. Burası koanal yarık dediğimiz yer. İçeride koana var. Bu bölge sert damak. Normal kedi köpekte bu yarığı göremezsiniz. Ama bunlarda bu yarık var. Bu yarığın olmasının klinik önemi şu. Siz burundan bir sıvı verirseniz yıkamak için, yani bazen kedi köpekte de yapıyorsunuzdur. Referans olarak hep kedi köpeği göstereceğim. Buradan mutlaka çıkacaktır. Bu sıvı buradan çıktığı zaman da ilk gideceği yer her zaman glotis olacaktır. O yüzden de bizim buna özel bir pozisyonla bu yıkama işlemi yapmamız gerekiyor. Onu anlatacağım. Öncelikle kuşlarda biz yıkamayı niçin yapıyoruz, burun yıkamasını? Bu anatomik fizyoloji ve anatomi biz konuşurken bunu ben sadece klinik yaklaşımla ilişkili olan kısımları anlatacağım. Derin kısımları geçeceğim. Bunlara gerek yok. Konumuz o değil. Klinikle ilişkili olanları sadece anlatıyorum. Şunu bilmeniz lazım. Bu kuşlarda sadece bir tane infraorbital sinüs bulunur. Ama bunlar divertiküller oluştururlar ve komplekstirler. Özellikle türlere göre bunlar değişkenlik gösterir bu arada. Her hayvan türünde kendi içinde bir ayrım vardır ama kuşlarda özellikle farklı farklı şeyler oluyor. Bir saniye. Bir mesaj geldi sanırım. Ekranım kötü kapalı gözüküyormuş. Bir geri sardım. Tamam. Şöyle yönetelim. Devam edelim biz. Bu divertiküller kompleks bir yapıdadır ve birbirleriyle bağlantılıdır. Solunum yolu enfeksiyonlarında, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında kronikleşen hastalıklarda bunlardan ilerleyerek asla ulaşamayacağınız yerlere kadar ilerleyebilirler. Özellikle de hava keseleriyle de bağlantılı oldukları için az solunum yoluna geçebilirler. Şöyle ben size diğer bir yapıyı göstereceğim. Şu gördüğünüzde glotistir. Burada dikkat etmemiz gereken şey glotisin ön tarafı, yani ön tarafında bulunması gereken epiglotisi yok. Bu da glotisi tamamıyla savunmasız ve açık bırakıyor. Entübasyon işini kolaylaştırıyor ancak siz bir sıvı verirken, ağızdan bir besleme yaparken bu da bize ciddi bir problem oluşturuyor. Bir saniye. Sonra benim resmim, videom gözükmüyormuş herhalde. Kendimi göremiyormuşum. O yüzden bir problem oluyormuş. Sanırım slaytlar gözüküyor. Bu yeterli gibi düşünüyorum. Okay. Tamam. Burada bilmeniz gereken en önemli şey zaten bu larynx'in, yani glotis kısmının epiglotiste kapanmaması. Bu yüzden de verirken bir gıdayı ya da sıvı ile beslerken mutlaka bu noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Biz genellikle sıvıyı bu glotisi geçtikten sonra bir sonda yardımıyla, hayvan türüne göre değişir, metal sonda olur ya da çok uzun boyunlu hayvan türleri vardır, balıkçıl gibi. Bunları biz sondayla, nazogastrik sondayla vesaire modifiye ederek besliyoruz. Her zaman glotisi geçtikten sonra veriyoruz ve hayvanın glotisini gıdayı verirken kontrol ediyoruz bir şey kaçıyor mu diye. Bu önemlidir. Epiglotisi yoktur. Bunlardan bahsettik. Aspirasyona karşı savunmasızdır. Bunu da anlattık. Bu gördüğünüz bir turna, bizim çektiğimiz bir turnanın radyografisi, lateral görüntü. Burada ilginç bir olay var. Size bütün organları burada çok net anlatabileceğim için özellikle koydum. Şurada takip ettiğiniz uzun
devasa ve dolan başlık şey trakea. Biz bu trakea türlere göre çok değişkenlik gösteriyor. Su kuşlarında özellikle böyle sarmal yapıda olabiliyor. Tabii ki de bir papağanda böyle değil ama daha net gözüksün diye ben buraya koyuyorum bunu. Zaten burada da bunu göstermek amacım. Buradaki önemli şeylerden bir tanesi trakeada. Trakea ve syrinx özelleşmiştir kuşlarda. Memelilerden farkı şudur. Trakea'nın halkalı bir yapısı vardır. Tam halkalı. Ee, Bu da memelilerde C biçimli yani böyle hafif esnek biçimli bir trakea yapısını iptal ediyor bizim için. Bunun da klinik anlamdaki bize önemi şu. Siz entübasyon yapıyorsanız eğer klinikte böyle bir uygulamanız varsa entübasyon yaparken kesinlikle manşolsuz ya da kafsız bir mutlaka kafsız bir entübasyon tüpü tercih etmeniz lazım. Çünkü kafı şişirdiğinizde memelilerdeki gibi bu esnemeyecektir ve yırtılacaktır. Trakeayı yırtmış olacaksınız. En önemli kural budur. Trakea ile ilgili. Syrinx de ses organıdır. Bunlara ses teli yok. Bunun yerine syrinx denilen bir organ vardır. Burada tam trakeanın bifurkasyon bölgesinde denk gelir. Kendine has hastalıkları vardır. Papağanlara çok karışık ve kompleks, karmaşık bir yapıdadır. Ancak türlere göre değişiklik gösterse de hemen hemen aynı semptomları verirler. Onlarla ilgili de şimdi biraz bilgi vereceğim. Bu gördüğünüz bir cennet papağanı. En çok gözükenlerden bir tanesi. Ortalama 10-15 yıl yaşar. Afrika kökenli bir papağandır. Çoğunlukla bakılan üçüncü diye en çok kliniğe gelen üçüncü tür diyebiliriz buna. Az solunum yolu anatomisi ve fizyolojisi. Şimdi biraz bundan bahsedelim. Burada en önemli noktalardan bir tanesi şu. Kuşların akciğerleri diğer memelerden biraz daha farklı, kompakt bir yapıda, aynı zamanda esneyen bir yapıda değildir. Alveol yoktur, gaz değişimi ince tübüler yapılarla olur ve bu dorsale yapışmış, kaburgalara yapışmış ya da şurada iznini görebiliyorsunuz bakın. Bu izden dolayı da anlayabiliyorsunuz. Kesinlikle bir esneme hali yok, yapışmış bir kompakt yapıda duruyor. Bunun da bize farklı bir özelliği var klinik anlamda. O da şu, onu da birazdan anlatacağım size. Tutuş pozisyonu ile ilgili önemli bir durum. Çünkü bu akciğer kasılmadığı için, yani genişleyip kasılmadığı, gevşemediği için bizim bu akciğerin oksijenizasyonu sağlayan diğer enstrümanlara yani kaslara çok baskı yapmamamız gerekiyor. Solunumla ilgili problem yaşayabiliyoruz. Onu da anlatacağım birazdan göstererek. Burada da diğer yine aynı şekilde koydum. Diğer bölgeyi gösterdim. Kısaca anlatayım. Burası trakea. Trakeanın bulunduğu burası tam şu bulunan yer. Syrinx. Syrinx'in bulunduğu anatomik bölge. Burası şurası kalp. Daha net görebilirsiniz belki. Şu bölge karaciğer. Bakın. Kalbin damarlarını görüyorsunuz. Şu arkaya doğru giden aorta. Ascendens yani yükselen, Türkçesi yükselen değil, yükselen aorta. Descendens aşalan ne demek o? Alçalan aorta diye geçiyor. Şurası da trakeal yolak. Burada da kanat arterleri çıkıyor. Şurası gördüğünüz dallı yapıda. Burası akciğer. Kompakt yapıda üst tarafta vertebralara yapışmış durumda. Aynı zamanda onu besleyen pulmoner arterleri ve venaları da görebiliyorsunuz. Bu gördüğünüzde proventrikülüs. Şu gelen özefagus şuradan geliyor. Çok ince bir yapıda ama genişliyor. Şurası da içeride kemik dolu. Tabii bunlar etçil hayvanlar. Burası da taşlı. Yani ventrikülüs, proventrikülüs ve ventrikülüs diye geçiyor. Şurada dalağı var. Tabii o biraz detay. Akciğeri gördük. Burada tabii biz demiştik ki alveol yok. Kuşlarda bunun yerine ne var? Parabronşlar var. Bunlar daha farklı bir fizyolojiyle hareket ediyorlar. Bu parabronş ağıyla oksijen ve karbondioksit değişimi oluyor. Burada tam ventrodorsal bir kesit görüyorsunuz. Akciğerin yerleşimi aynı bu şekilde.
kesinlikle genişlemiyor. Buradaki kostal kasların kasılmaları sayesinde hareket sağlanıyor. Yani körük hareketi ve gaz değişim şekli. Onu da klinik anlamdaki önemini birazdan göstereceğim. Gaz değişiminin özelliği diğer şeylere göre, yapısal verimlilik diğer memelilere göre çok daha yüksektir. Çapı çok küçüktür hava kapillerlerinin. Kan hava bariyeri de çok incedir. Bunlar önemli şeyler. İlaç, özellikle aerosol ilaç kullandığınız zaman etki mekanizması ile ilişkili. Burada gördüğünüz şemada şurası akciğer ve bunlar da hava keseleri. Bu hava keseleri kuşlar için özelleşmiş bir yapı. Damardan yoksun. Bu hava keselerinde bir oksijenizasyon yok. Tek görevleri havayı körük gibi iletmeye sağlamak. Yani bu hava keseleri içerideki havanın hareketini sağlıyor. Genellikle 9 adet bulunur ama genellikle türlere göre değişir. Leylekte 11 tane olabilir. Veyahut da pelikanda 8'e düşüyor. Bunlar hep türe göre değişik gösterir. Ama hava keselerinin görevleri hemen hemen aynıdır. Sadece burada bilmeniz gereken şey şu. Bu hava keselerinin bağlı olduğu kemikler var. Biz bunlara pneumatik kemikler diyoruz. Humerus ve femur. Bunlar bağlıdır ve biz klinik yöntem olarak intraossal kateter yapıyoruz. Yani kemiğin içinden bir kateterizasyon uygulaması yapıyoruz. Oradan sıvı verebiliyoruz. Siz bunu eğer humerus veyahut da femurdan yaparsanız doğrudan solunum sistemine sıvı vermiş olursunuz. Bunun da sonuçları iyi olmaz. O yüzden bundan kaçınıyoruz. Bu anatomisini bilmek önemli. Burada başka bir şey gözüküyor, şema. Daha renkli. Gaz alışverişle ilgili yine bilgi vermişim. Pneumatik kemiklerle ilgili zaten bilgiyi anlattım. Burada görmeniz gereken şey hava keselerinin birazcık da anatomik olarak yapısı ve kullanımı. Onu da birazdan anlatacağım size. Fizyolojik olarak baktığımız zaman memelilerden farklı olarak hava keseleri şöyle çalışıyor. Biz bir inspirasyon ve ekspirasyonla oksijenizasyonu sağlıyoruz. Ancak kuşlarda şöyle, önce bir oksijen alınıyor ve bu oksijen yani inspirasyon, hava, abdominal kese, en arkadaki kaudal ve abdominal keselere doluyor ve burada bekliyor. Daha sonra espirasyon sırasında tekrar verdiği zaman havayı bu sefer akciğerlere hareket ediyor. Ve bu sefer de tekrar inspirasyon yaptığında yeni oksijen, yeni hava geldiği zaman arka tarafa yine abdomine doluyor. Fakat bu sefer akciğerde oksijenizasyonu değişimi olmuş, karbondioksitten zengin hava bu sefer ön hava keselerine geçiyor. Direkt ağızdan çıkmıyor. Tekrar bir ekspirasyon yapıldığında çıkıyor. Yani bu biraz karışık. Anlaması da biraz zor. Anlayabiliyorum. Ancak iki inspirasyon, iki ekspirasyonda tek bir havayı dışarı çıkartabiliyor bu hayvanlar. Bu da maksimum bir oksijen yararlanmayla ilgili bir durum. Bu da fizyolojik bir konu zaten. Detay. Bunlara girmeye gerek yok. Sadece burada bilmeniz gereken şey şu. Dinlenme halinde en önemli problem klinikte gelen bir hayvanın baktığınız zaman inspeksiyonda solunum sistemi olan bir hayvanın ilk görmeniz gereken şey soluk alıp verip vermemesini anlayabilmeniz. O da şöyle, siz solunumu direkt fark edebiliyorsanız, yani bir kedi köpek gibi net bir şekilde anlayabiliyorsanız burada bir problem var demektir. Çünkü genellikle kuşlara soluk alıp vermesi çok hafiftir, çok azdır. Anlayamazsınız sağlıklı bir kuşu. Eforsuzdur yani. Genellikle solunum hızı düşüktür tabii bedenlerine göre. Bir muhabbet kuşuna göre yani kendi göğüs hareketleri minimaldir ve solunum hızını siz bedenine göre bakarak söylüyorsunuz. Yoksa kedi köpeğe göre daha hızlı nefes alırlar ama bunu anlayamazsınız. Yani bunu da zaten söyledik. Hızlı nefes alıp verme anormal. Kuyruk sallama hareketi çok önemlidir. Bu direkt solunum sıkıntısının bir işaretidir. Çok ciddi bir efor sarf ederse, klinikte kaçırırsanız hayvanı, uzun süre yakalamaya çalışırsanız, heyecanlanırsa, tabii öyle durumlarda normal olabilir. Nefes almaya çalışıyor çünkü. Ama durduğu yerde dinlenme halinde kafesinde bir problemi varsa bu hayvanın diyoruz ki o zaman
ciddi bir solunum sistemi problemi var. Ama nerede olduğunu anlayacağız beraber. Buradaki diğer nokta, bu şemada dikkat etmeniz gereken şey, kuşlarda bir diyafram yok. Bir abdomen ayrımı yok. Torasik ayrımı yok. Biz bunların genel bütün bu boşluğun ismine stolem diyoruz. Ve bunun içerisinde hava keseleri, akciğerler, diğer abdominal organlar hepsi bulunmakta. Göğüs kafesinin, yani interkostal kasların genişleyip daralmasıyla, yani kasılması ve gevşemesiyle o hava keseleri bir körük görevi görüp havayı o şekilde hareket ettiriyor. Çünkü akciğer kompakt bir yapıda ve süngerimsi bir yapıda ve asla şişmiyor. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey, bu hayvanı tutarken göğsüne çok baskı yapmamanız. Çünkü onun soluk alıp vermesini engelliyorsunuz. Tutma sırasında kliniklerde çoğunlukla şöyle bir olay var. Yani kliniğe giden arkadaşlar ya da klinikçiler, tuttuğunuz anda ölebilir. Tehlikeli hayvanlar vesaire diye. Ama doğru tutuş şeklini yaptığınız zaman böyle bir şeyle karşılaşmanın çok zor. Travma gibi durumlarda, işte kedi saldırısı da en çok güvercinlerde gözüküyor. Kliniğe getiriyorlardır. Durumlarda da nefes alma ile ilgili sorun yaşanabiliyor. Çünkü kaslar zarar görüyor. Evet, bu gördüğünüz bir kakadu. Kakadular papağan türlerinde biraz farklı bir familyada. Ama kliniğe gelen hayvanlardan bir tanesi. Yani en çok gelenlerden bir tanesi ve sahiplerine çok bağlıyorlar. Sahipleri de çok bağlı oluyor. O yüzden bu hayvanın tedavileriyle ilgili gerçekten ciddi emek harcıyorlar. Hem para harcıyorlar hem de tedavi kesin bir şey istiyorlar. Sizden bir sonuç istiyorlar. O yüzden de her şeyi yapmanız ve bilmeniz gerçekten önemli. 40-70 yıl arasında yaşıyor ortalama. Asya bölgesinde, Endonezya, Avustralya gibi o bölgelerde ana vatanı onun. Solunum sistemi hastalıklarının klinik belirtileri. Burada şöyle yapacağız. Bütün fizyolojik olarak, anatomik olarak ayırdığımız sistemlerin hastalıkları ve belirtilerini aynı o şekilde takip ederek ilerleyeceğiz. İlk başta üst solunum yolu ile ilgili en sık görülen bulgulardan bahsedeceğiz. Anatomisi, fizyolojisinde öyle anlattık. Şöyle, öncelikle şunu belirteyim. Hapşurma, tıksırma gibi bu tarz terimleri ben çoğunlukla sizin klinikte, yani kliniğe getiren hasta sahiplerinin söyleyeceği şekilde kullanmaya çalıştım. Genellikle bu şekilde söylüyorlar size çünkü. Hapşırma, tıksırma, burnunu etrafa sürme gibi davranışlar görürseniz ve mukopurulent bir akıntı görürseniz, normal seroz da olabilir, mukopurulent de olabilir. O zaman biz diyoruz ki bu hayvanda bir solunum yolu enfeksiyonu olabilir. Zaten bu gelen Afrika grisi vakasında da çok net buradaki akıntıyı görebiliyorsunuz ve burun deliğinin arası da biraz kapanmış durumda. İnfraorbital sinüslerden bahsetmiştik size. Özellikle bu akıntı gibi durumlarda ciddi birikintiler olabiliyor. Bu gördüğünüz çok ilerlemiş bir vaka bu arada. Hasta sahibi de biraz şey yapmış, ihmal etmiş belli ki. Yani bunu görmek mümkün değil. Kliniğimize gelen diğer bir hasta bu. Böyle büyük bir şişlik olduğunda bunlar üst solunum yolunun kronikleşmiş hali diyebiliriz. Ve bilin ki bunlar için işte göz damlası vesaire bunlar hiçbir işe yaramaz. Sistemik antibiyotik girmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bununla ilgili de ben bazı notlar aldım. Onları size anlatacağım. Hangi ilaçları nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili. Ama solunum yolu enfeksiyonlarında, akıntılarda vesaire bilin ki göz damlası işe yaramaz. Genellikle kullanmayın bunları. Bakın bu hayvanın infraorbital sinüsü dolmuş ama burunla ilgili pek bir problemi yok. İlla her zaman olmak zorunda değil yani. Burunla ilişkili. Burada dikkat etmenizi istediğim iki şey var. Bu henüz daha yeni, bakın bu henüz daha yeni gözleri şişmeye, infraorbital sinüsleri şişmeye başlamış. Akıntı var. Gözlerin akıntıları etrafta gözüküyor, mukopurulent bir akıntı. Ancak gagasına bakmanızı istiyorum. Gagası parlak, temiz ve güzel. Bunun ne olduğunu şimdi anlatacağım size. Diğer hasta geldiği zaman. Bu da diğer bir vakamız. İlginç bir vaka. O da şöyle. Gagaya ilk önce başlayalım. Diğerinin gagası çok temizdi. Bakın bu gaga ne kadar kötü. Etrafa sürme, A vitamini yetmezliği, etrafa sürmeden bahsettim gibi durumlarda bu gaganın çok ciddi tahriş olduğunu, iyileşemediğini ve vitamin yetmezliği ile ilişkili de
kronik solunum sistemi enfeksiyonlarında özellikle A vitamininin eksikliği çok önemli rol oynar. Sebebiyle gaganın iyileşemediğini görürsünüz. Bunu gördüğünüz zaman solunum yoluyla ilgili bir problem olabileceğini kestirebilirsiniz. Diğer hayvanınki akut bir durumken bununki kronik. Bu burnunda da Nares'te gördüğünüz gibi bir burun tıkacı, yani rinolit. Bu rinolitte A vitamini eksikliği sebebiyle epitel dokuların dökülmesinden dolayı oluşuyor. Birikiyor tabii tam bir kronik bir vaka. Birikiyor ve sonunda da bu şekilde gerçekten problemli bir tıkaca dönüyor. Bununla ilgili nasıl tedavi yaptığımızı şimdi göstereceğim size. Buradaki bu bir ilginç bir vaka çünkü burun deliklerinde asimetriye yol açan literatürde geçen bir solunum sistemi hastalığı rinolit. Çoğunlukla görmüyorduk ama bunu denk gelmiştik. Bu bayağı bir ilerlemiş durumda. Hem enfeksiyonu var, hem rinolit var, hem de artık nares yani yapısal olarak da bozulmuş durumda. Bunu çıkartsanız bile problem olacak. Onu da şimdi göstereceğim size. Bu bir sultan papağanı zaten. Bakın burada yine bir rinolit var. Burada asimetri var. Biz bunu çıkarttığımız zaman da böyle ciddi bir boşluk var. Ve bu boşluk maalesef kolay kolay düzelmiyor. Tabii bu henüz daha bir vaka. Nasıl desem kronik ama yani biraz daha düzgün bir vaka. Daha kötüleri de gelebiliyor. O yüzden biz diyoruz ki bu düzelmeyecek. Tekrar buna gebe, burun ve etrafını, özellikle burun deliğini belli aralıklarla ıslatmanızı istiyoruz diye hasta sahiplerine söylüyoruz. Nemli bir ortam sağlamaları gerekiyor. A vitamini takviyesi yapması gerekiyor ve diyetin düzenlemesi gerekiyor. Kronik ve A vitamini yetmezliği ile ilişkili olduğunu biz gagadan anlıyoruz. Bakın gaga yine oluk oluk, kaliteli ve parlak gözükmüyor. Bunlar da bize kronik bir yetmezlik sebebi oluştuğunu gösteriyor. Üst solunum yoluyla ilgili zaten bilmeniz gereken en temel bulgular bunlar. Trakea ve syrinx bulgularına geçersek eğer. O da şöyle. Şimdi burada öncelikle anatomik yapıyla hastalığın bulguları arasında ciddi bir bağlantı var. Trakeanın en tipik özelliği ses değişikliğidir. Çünkü ses organı. Kronik enfeksiyonlarda bir değişiklik olduğu gibi aynı zamanda tiroid bölüm büyümesi ki muhabbet kuşlarında en sık gördüğümüz şeylerden bir tanesidir bu. Nedir bu? Tiroid hiperplazisi. Veyahut da oradaki lenfoid dokuların şişmesi sebebiyle olabiliyor. Veyahut da bir granulom yani aspergilloz gibi bir hastalığın granulomu bu bölgeye tesir ederek ses değişikliği yapabiliyor. Şimdi bu hırıltı, ıslık veya da klik sesi bunlar bizim kendi tabirlerimiz ama hasta sahibinin geldiği zaman size söyleyeceği genellikle geceleri özellikle cik cik diye ses çıkarıyor ya da vik vik sesi çıkarıyor der. İşte o zaman siz bundan şüphelenmeniz gerekiyor. Solunum yolu enfeksiyonu ama siringse trakeaya etki etmiş diyebiliriz. Burada anatomik yapıyı bilmek önemli. Şurası syrinx. Şu gördüğünüzde tiroid. Bu tiroid bezinin büyümesi sonucu syrinx doğal olarak etkileniyor. Bunu da bir bakayım. Bir de normal patoloji görüntüsüyle gösterelim. Burası syrinx. Şurası da tiroid. Bu tiroid bezi normalde çok küçük ama guat yani iota yetmezliği sebebiyle oluşan hiperplazide bu ciddi bir baskı yapıyor ve ses değişikliği, nefes almada problemler bundan dolayı oluyor. Bu kolay bir tedavi edilebilir. İyot yerine koyduğunuz zaman, iyot tedavisi yaptığınız zaman düzeltilebiliyor. Yani bu zor bir tedavi yöntemi değil. Teşhisini koymak için de radyografi çekiyoruz. Bu bir muhabbet kuşu, bize gelen bir muhabbet kuşu. Şu trakea takip edebiliyorsunuz ince. Şu en dibinde gördüğünüz burada bir granulom, bir kitle tarzı bir şey var. Bunun tabii tam olarak ne olduğunu ayırt etmek için biyopsi lazım ya da tomografi lazım. Ama çok küçük hayvanlar oldukları için zor bunları ayırt etmek. Yine tomografi çekiyoruz ama yine de ayırt etmek zorlaşıyor. Fakat bu kitle granulom syrinx'e baskı yaptı bariz. Neden olduğu önemli değil. Tiroid olabilir, aspergilloz olabilir. Bu kadar küçük hayvanlarda testler az olduğu için çoğunlukla tedavi verip karşılığında bir yanıt aldığınız zaman teşhisi koyuyorsunuz. Bu da bir farklı bir yöntemdir. Çok sınırlı bir hayvanımız var. Muhabbet kuşu çünkü. Gelen hayvanların da %80'i neredeyse muhabbet kuşu kliniğe. Az solunum yolu sorunlarında en sık görülen bulgulara geçersek eğer. Şimdi burada bir videomuz var. Video umarım yani inşallah güzel gözüküyordur. Burada kuyruk sallama hareketini ben size göstermek için bunu çektim. Hayvan normal halinde, dinlenme halinde kuyruk sallayarak hareket ediyor.
Bu da en belirgin belirteçlerden bir tanesidir. Deriz ki biz bu hayvan solunum yolunda artık ilerlemiş, az solunum yoluna kadar ilerlemiş. Nefes almasıyla ilgili bir problem var. Tabii bunun farklı sebepleri olabilir. Onları anlatacağım. Genel olarak halsizdir. Tüy kabartma, dinlenme eğilimi ve iştahsızlıkta gözükür. Bunlar dışında bir başka videoyu gösteriyorum size. Nefes alması, bakın dışarıdan bakınca ne kadar net gözüküyor. İnşallah video güzel gözüküyordur. Dışarıdan bakınca çok net gözüküyor. Ama arkadaki kuşunkini göremiyorsunuz çok net. Çünkü normalde de çok gözükmez. Yani biri eforlu alıyor, birisi almıyor. Bir de uyukluyor. Gözlerine bakarsanız uyukladığında görebilirsiniz. Ağzın etrafındaki e, bu yapışkan görüntüde muhtemelen bizim kullandığımız ilaçlardan dolayı kontrol hastası diye düşünüyorum. Yaklaşık bir hafta sonra bize kontrole çağırıyoruz ilaçları verdikten sonra. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. E, tabii spesifik alt solunum sistemine spesifik bazı hastalıklar var. Bunlardan bir tanesi klamidya. En sık gözüken mikoplazma. Bunlar karşımıza sık sık çıkıyor. Bunlar için bizim teşhis koymamız gerekiyor. Klamidya ile ilgili biraz detaylı bilgi vereceğim size. Göz akıntısı, burun akıntısı, hapşırma, hırıltı, homurdanma. Bunlar hep hasta sahiplerinin söylediği şeyler. Bunlara göre yorum yapabilirsiniz diye söylüyorum. Ancak şöyle bir olay var. Bazı hasta sahipleri bunun kuşların hapşırdığını söyleyerek geliyor. Hapşırma diyorum, öksürdüğünü söyleyerek geliyor. Biliyorsunuz kuşlar diyafram olmadığı için öksüremezler. Bir iki tane vakada bana öyle gelmişti. Hasta sahibi çok inatçıydı. Video çekmesini istedim ve video çekti. Gerçekten de öksürüyordu. Sonra fark ettik ki evde galiba hasta olan birkaç kişi var. Ya da bir kişi bilmiyorum kronik. Onun öksürüğünü taklit ediyormuş kuş. Ondan dolayı böyle bir problem var. Hasta olduğunu zannettik. Yani hayvanda bir problem olmadığını anladık. Ama böyle şeyler de olabiliyor. Papağan oldukları için akıllılar. Böyle taklitler de yapabiliyorlar. E, karşınıza gelebilir. Burada ise diğer bir kuyruk sallama hareketi daha net gözüküyor. Bakın. Daha net gözüküyor. Fakat şöyle bir olay var. Burada dikkat etmeniz gereken şey bütünekte dururken şu abdomen en alt kısımda bir şişlik var. Solunum sistemiyle e, yani toraksla abdomen ayrımı olmadığı için abdomende bulunan sıvı, kitle ve bunun gibi durumlarda mutlaka solunum sistemi de etkileniyor. Eğer belli bir seviyeye geldiyse bu sıvı birikimi nefes almasını etkiler. Bunu tabii röntgenle ultrasonla teşhisini koyabilirsiniz. Hayvanlar küçük olsa dahi özellikle muhabbet kuşu çok rahat konulabiliyor teşhisi. Bu Rosella çok fazla bakılan bir tür değil. Çok hırçın bir tür. Başka türlerle çok etkileşimi iyi değil. Saldırabiliyor. Ortalama 15-20 yıl bir ömrü var. Avustralya'nın güzel hayvanlarından bir tanesi. Bizim ülkemize de bakıyorlar. Solunum acillerine yaklaşım. Bu önemli. Klinize gelen hastaların genel durumu kötü oluyor ve hasta sahipleri de panik oluyor. Sizin yaptığınız bir yanlış durumda sizi suçlayabilir. O yüzden yaklaşım çok önemli. Bizim yaklaşım şeklimiz şu şekilde oluyor. Öncelikle solunum sıkıntısı olan her hayvanın acil stabilizasyonu önemli bizim için. Gereksiz strese hiç sokmayacaksınız. Olabildiğince az dokunacaksınız. Oksijen çadırına veya oksijen desteğine koyacaksınız. Oksijen çadırı tabiri şöyle oluyor. Oksijen kafesten çıkartmıyorsunuz kuşu. Etrafını bir şeyle sarıyorsunuz. Birkaç deliği olan. Yani normal havada girebiliyor ve oradan oksijen veriyorsunuz. Böylece oksijeni hiç hayvana dokunmadan, temas etmeden bir çadır gibi oluşturarak verebiliyorsunuz. Ama mutlaka ekstradan hava deliği açmak önemli. Verdiğiniz oksijene çok güvenmeyin. Bazen aksilikler yaşanabiliyor. Dispinektik bir hayvansa, sıkıntılı bir durumdaysa elle tutulmamalı. Mutlaka kendini toparlayana kadar oksijen vermek gerekiyor. Daha sonra hayvan toparladıktan sonra kendine geldikten sonra fizik muayene yapılır. Ağız kontrolü önemli. Yabancı bir cisim kaçmış mı? Kusma vesaire durumunda aspirasyon yapmış mı? Bunlar önemli. Karın palpasyonu, sıvı var mı? Göğüs kemiğinin değerlendirmesi zayıflığı ile ilişkili. Onlara bakılır. Genel durumlara, dehidrasyon durumuna. Bunlar önemli. Bunları kontrol ettikten sonra hastanızın teşhisine de geçebilirsiniz. Ama önce stabilizasyon. Hayvanı tutmadan
olabildiğince toparlamaya çalışmak önemli. Evet, tedavisi bölgesine göre ve belirtileri hangi solunum bölgesinden kaynaklandığına göre yönlendirilmeli. Bu önemli bir şey. Çünkü acil yaklaşım yapıyorsunuz siz. Üst solunum yolu, alt solunum yolu, trakea, solemik boşluk. Solemik dedik, o tek bir boşluğun ismi. Ona göre değişiyor. Önce üst solunum yoluyla başlayacağız. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi üst solunum yolu tıkanıklığı. Çok nadir olur. Genellikle ördek gibi hayvanlar ya da işte tavukta bile rastlamadım ama ördekte rastladık. Bu gibi hayvanlar böyle çok iştahla veyahut da hışımla yediği için belki de kaçabiliyor trakeasına bir e, yabancı cisim. Onun dışında rinolit, kabuk tıkacı gibi bir nefes almasını engelleyen bir şey varsa kuşun, onları çıkartmak kolay. Anestezi altında çıkartma işlemiyle ilgili bilgi verdik. Anestezi yapmanız önemli. Bunun en büyük sebebi de bu literatürde geçen bilgi bu arada. Hem hayvan acı çekmesin diye hem de sonrasında o bölgeyi yıkamanız için söylenmiş bir durum, ama literatürle pratik çok birbiriyle uyumlu değil. Biz genellikle hiç anesteziyi almadan rinoliti çıkartıyoruz. Çok kötü durumda değilse, tabii ki çok ileri düzeyde değilse çıkartıyoruz. Isıtarak yavaş yavaş nazikçe, çok da bir problem olmuyor. Rinolit olan hayvan da çok sıkıntı yaşamıyor. Entübasyonda genellikle burnu yıkamak için kullanılıyor ama biz bunları, ben size literatür bilgisini aktarıyorum ama biz bunu yapmıyoruz. Genel olarak siz tutup da nazik bir şekilde tutup çıkartabilirsiniz rinoliti. Ama trakeaya kaçmış bir yabancı cisim, çünkü onu göstereceğim. Yabancı cismi sizin mecburen anesteziyle çıkartmanız gerekiyor. Onu da anlatacağım. Bu benim çektiğim bir video. Sizin daha iyi anlayabilmeniz için çektim. Anlatacağım. Bu bize bırakan bir Afrika grisi, yatar hastamızda bulunuyor. Biz bunda bir burun yıkaması yapacağız. Gördüğünüz gibi steril bir idrar numune kabı aldık. Elimde de izotonik var, salin. Bununla burnunu yıkayacağız. Az önce size bahsetmiştim. Bu zaten kronik bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu görüyorsunuz. Hem burundaki akıntı gagasına yapışmış hem de infraorbital sinüsleri şişmiş durumda. Biz burun akıntısını göstermek için silmedim onu. Bir ağzını kontrol ediyorum. Bir sıkıntı var mı diye. Ben görebiliyorum ama sanırım kameradan gözükmüyor. Onun dışında burun yıkamasını yaparken hayvanın bu pozisyonda olması önemli. Çünkü biliyorsunuz ki sert damağın yarık olduğunu söylemiştik. Oradan verdiğimiz sıvının aşağı gideceğini ve glotise, epiglotis olmadığı için direkt kaçacağını söylemiştik. Bu şekilde yıkama yaptığımız zaman, burundan verdiğimiz zaman nazikçe direkt ağızdan çıkacaktır. Bu da bir e, hem tabii tedavi yöntemi hem de numune, örnek alma yöntemidir. Steril bir kaba bunu eğer ki siz aktarırsanız daha sonra kültür antibiyogram yapabilirsiniz. Kültür antibiyogram da gerçekten önemli. Burada diğer kısmı da yıkıyoruz. İki kısmı da yıkıyoruz. Bu yıkama işleminde korkmanıza gerek yok. Sadece tutma işlemi önemli. Tutmayı böyle bir havluyla yaparsanız eğer hayvan için daha güvenli olacaktır. Sizin için de daha güvenli olacaktır. E, Eğer çok tecrübeli değilseniz mutlaka bu şekilde bir havluyla tutun. Havluyu bir sardığımız zaman genellikle sıkmıyoruz hayvanı. Havlunun ağırlığı kendi kendine onu zaten zapt edebiliyor. Bunu da sildik. Buradan da örnek, buradan da kültür yapabileceğimizi gösteriyoruz. Çok basit bir yöntem. Günde 2-3 kere yapılması gerekiyor böyle solunum sistemi problemi olan bir hayvanın. Hem bölgenin nemli tutulması hem de temizlenmesi için. Trakeaya kaçan bir cisim görüntüsü var burada. Bu genellikle işte söylediğim gibi ördek gibi hayvanlarda oluyor. Bunları tabii ki de tutup hemen çıkartmak gerekiyor. Ancak kedi köpek gibi hemen boğulma diye bir durum yok. Çünkü pneumatik kemikleri var. Hava ve oksijenizasyon sirkülasyonu çok daha farklı kedi köpeğe göre. O yüzden de trakeada yabancı bir cisim olup da 2-3 gün boyunca hiç sorun yaşamadan nefes alması tabii ki de sıkıntılı. Birkaç tane hastamız geldi. Ördek özellikle çok uğraştık onunla. Tabii bizim bunun trakeasından yabancı cisim almamız için anestezi almamız gerekiyor hayvanı. Anesteziye almanın diğer bir yöntemi de, diğer bir avantajı da şudur. Burada gördüğünüz gibi torasik hava kesesi, kaudal torasik hava kesesi, aynı zamanda abdominal hava kesesinde biz
söylemiştik. Oraya ilk soluk almada, inspirasyonda direkt aldığımız oksijenden zengin hava doluyor. Bizim dışarıdan oraya giriş yapmamızda, ki buna biz hava kesesi kanülasyonu diyoruz, yapmamız da mümkün. Bizim entübasyonu illa trakeadan yapmamız gerekmiyor. Hayvanı belli bir anestezi aldıktan sonra sedasyon da olabilir, genel anestezi de olabilir. Trakeal entübasyon yerine hava kesesi kanülasyonu kullanılabilir. Çok zor bir yöntem değil, çok kolay bir yöntem. Ancak sadece ağız bölgesindeki manipülasyonlar ve yabancı cisim durumlarında kullanılması tercih ediliyor. Standart bir prosedür olarak kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Tabii alerjik reaksiyonlardaki olabiliyor. Özellikle parfüm, oda kokusu, sigara. Sigara yani kronik oluyor da ani bir değişiklikte alerjik bir reaksiyon yaşadığı zaman antihistaminikler, difenidramin gibi ya da meloxicam gibi anti-enflamatuarlar kullanabiliyor. Kortizonu çok tercih etmiyoruz. Onunla ilgili de ben detaylı bilgi vereceğim ilaçları anlatırken. Şimdi alt solunum yolu enfeksiyonu, buraya zatürreyi bilerek yazdım. Hasta sahibini anlatmanız için. Pnömoni dediğiniz zaman çok anlamıyorlar. Ama yine de kullanabilirsiniz tabii o terimleri. Acil olarak gelen bir hayvanda siz bir solunum sistemi hastanız varsa, literatürün aksine geniş spektrumlu antibiyotik mutlaka başlamanız gerekiyor. Enjektabl olabilir, oral olabilir, aerosol yollu olabilir, önemli değil. Başlamanız şart. Normalde kültür sonucu beklenir, kültür yapmanız gerekir. Ancak solunum sistemi hastalıkları acildir ve buna o şekilde yaklaşmak gerekiyor. O yüzden siz direkt tedaviye başlamalısınız. Tabii tedavide siz normalde kendiniz yapıyorsanız sıkıntı yok. Ama hasta sahibine veriyorsanız hasta sahibini de bu konuda eğitmeniz gerekiyor. Nasıl ilaç vermesi gerektiğiyle ilgili. Onunla ilgili bir video koymamışım. O konuda biraz eksik kalmış. Ama hastanın dik durması gerekiyor. Ağzının yanından verilmesi gerekiyor ilacında. Dik değil yani. Hayvan dik duracak ve ağzının yanından vereceksiniz sıvı ilacı. Şurup tercih ediyoruz genellikle. Bu gördüğünüz bir CT görüntüsü, akciğerleri daha net görebilmeniz için çekilen bir görüntü ve bu hastaya bir tedavi protokolü başlanıyor. Hasta tedaviden sonra kötüleşiyor. Kötüleşmesi, evde tedavi yapıyoruz. Kötüleşmesinden sonra, tabii bunu ben yapmıyorum. Bunu bir Kore'de bir meslektaşımız yapıyor. Onlarla konuşuyoruz. Ondan aldım. Onun hastasını tekrar yaklaşık bir hafta sonra tekrar CT çektiğinde şurada gördüğünüz kitle gibi gözüken şeyi görüyoruz. Biz bunun aspergilloz olup olmadığı ile ilgili çok tartıştık ama aspergilloz bu kadar hızlı böyle gelişmez. Hasta sahibinin de hastaya ilacı verirken zorlandığının anamnezini aldıktan sonra bunun bir aspirasyon pnömonisi şekillendiğini anlıyoruz. Ona göre de tekrar diyoruz ki bunun bu şekilde verilmesi lazım, tedavisinin de bu şekilde yapılması lazım diye hasta sahiplerini eğitmeye çalışıyoruz. Ama aspirasyon pnömonisi en çok karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi, komplikasyon olarak. Normalde siz yapsanız bir problem olmaz. Genellikle sondayla besleyerek veriyoruz biz genellikle. Tabii ki de bütün yapılan uygulamaların dikkatli olunması gerekiyor. Hastanın acil durumunun dışında hasta sahibine siz bilgi verirken, yani hasta sahibinin nebulizasyonu bile yanlış yapabiliyor. O yüzden her şeyi detaylı olarak yazabilirseniz çok daha iyi olur. Yoksa komplikasyonlardan dolayı genellikle bizi suçluyor. O da bizim için bir problem tabii. Solemik boşlukla ilgili problemler, onlar da şurada. En büyük, bizim için en karşılaştığımız, en sıkıntılı durum şu. Solemik boşluktaki sıvı birikimi. Bunun pek çok sebep olabilir. Karaciğer yetmezliği, kalp hastalıkları, eğer dişi ise yumurta sarısı solemiti sonucu da olabilir. Salpingitis sonucu olabilir. Salpingitis yumurta kanalında denilen isim, verilen isim. Onlar yumurta sarısı ile ilgili bir problem olunca, yumurta oluşumu ile ilgili bir problem olunca ortaya çıkıyor. Böyle durumlarda birinci prensip şudur. Karında bir sıvı varsa eğer, bu oksijenizasyona bir problem yaratıyorsa, nefes almaya, solunum sistemine bir problem yaratıyorsa mutlaka sıvının hepsi boşaltılmalı, boşaltılabiliyorsa. Çünkü memelilerde bile torakstaki sıvının boşaltılması gerekiyor. Nefes almak daha acil bir durum diye. Yani protein kaybı, albümin kaybı gibi durumları göz ardı etmeniz gerekiyor.
Bu kadar büyük bir genişlikte sıvının birikmesi hayvanın zaten ölümüne sebep olacaktır. O yüzden bunu boşaltmanız gerekiyor. Çok da zor bir şey değil, kolay bir şey. Onunla ilgili de bir video keşke koysaydım ama koyamadım. İnce bir iğneyle boşaltılabilir, kelebek kateterle boşaltılabilir veya da normal e, pembe kanül girebilirsiniz. İğnesini sonra içindeki stilesini çıkartırsınız. Bir enjektörle sonra daha güvenli bir şekilde boşaltabilirsiniz. Böyle büyük hayvanlarda mutlaka havluyla tutmanızı öneriyoruz. Hayvanı da daha az stres sokmak için. Boşaldıkça su zaten rahatlayacağı için hayvan da genellikle rahat duruyor. Zapturap burada çok önemli. Eğer ki bu konuda çok güvenmiyorsanız kendinize çok girişmemenizi tavsiye ederim. Çünkü ölebiliyorlar hayvanlar sıvıyı çıkartırken. Sıvının karakterine göre de biz diyoruz ki bu hayvanda işte eğer berraksa karaciğer veya da kalp hastalığı vardır. Yani transudat. Sarımsı veya pıhtılı, kanamalıysa eksudat. Kanamalıysa biz tümör veyahut da iç kanama ile ilgili bir problem olduğunu da düşünebiliyoruz. Bu bizim hastalarımızdan bir tanesi. Radyografide sıvının varlığını görebiliyoruz. Bu sıvı varlığını da şöyle görüyoruz. Sıvı her tarafa eşit basınç yapıyor. O yüzden biz diyoruz ki çok düzenli ve bir sıvı görüntüsü var. Katı bir hal yok. Bir de elle dokunduğumuz zaman da ikisini birleştirerek diyoruz palpasyonda. Tamam, bunda bir sıvı var diyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Zaten bu hayvanın bakın kemiklerine baktığınız zaman humerusu, femuru, bu tibia tarsustur. Tibia tarsus var bunlarda. Tibia diye bir ayrım yok. Tibia ve tarsus birleşmiş durumda. Daha parlak vertebralara bakarsanız bunun sebebi de poliistotik hiperostazis. Bu aslında fizyolojik bir durum ama patolojik bir duruma da dönüşebiliyor. Östrojen etkisiyle kalsiyumun e, kemiklerde birikmesi. Biz bunu gördüğümüz zaman bu hayvana röntgenen dişi diyebiliyoruz. Tabii ki de ekstrem durumlar hariç çoğunlukla bunlar dişi oluyorlar. Aklınızda bulunsun. Tabii bu anormal durumlar dışında bu bir Afrika grisi de bize gelen ve yumurta sıkışması solunumu çok ciddi etkiler. Burada gördüğünüz gibi iki tane yumurta aynı peş peşe gelmiş ve çıkartamamış. Tabii bu reprodüktif hastalıkların konusu ama böyle bir durumdayken bu hayvan anestezi alıp bu yumurtaları çıkartmanız gerekiyor. Başka yapacağınız hiçbir tedavi yöntemi işe yaramayacaktır. Eğer hayvanın durumu çok kötüyse bile bunu çıkarttıktan sonra da hızla dönüşecektir. Ancak kötü durumda olan nefes alması problemli ve böyle bir durumda gördüğünüzde nebulizasyon, ağrı kesiciler, antibiyotik ne kullanırsanız kullanın hiçbir işe yaramayacaktır. Bu iki yumurta onun ölmesi için yeterli bir sebep. O yüzden acil bir şekilde operasyon alıp hemen çıkartmanız gerekiyor bunu. Bu bir monk papağanı genellikle nadir gelir ama geliyor. Ortalama 20-30 yıl yaşıyor. Güney Amerika kökenli bir hayvan. Genellikle sevimli, güzel hayvanlar. Çok az bakılıyor ama. Solunum sistemi hastalıklarının nedenleri. Bu önemli. Yine sistem gideceğiz. Burada da burun delikleri ve nazal boşluk hastalıkları. Üst solunum yolu yani. Buradaki hastalıklara değineceğiz. Rinit ve sinüzit. En sık görülen hastalıklardan bir tanesidir bu. Çoğunlukla pneumoniye dönüşmeden gelir. Papağanlarda özellikle bakteriler rinit yaygındır. Gram negatif bakteriler. Burada yazmışız Klebsiella E. coli gibi. Bunlar sebep olur. Ancak bunların dışında karşımıza çıkan, sık sık karşımıza çıkan ve gerçekten tedavi etmesi zor olan Mycoplasma chlamydia vardır. Burada chlamydia bizim için daha zor. Çünkü bunun tedavisi uzun süreli. Mikoplazmanın da tedavisi uzun süreli. Antibiyotikleri anlatırken anlatacağız. Bunların ikisini test etme şansımız da pek yok maalesef. Özellikle chlamydia 3. seviye bir güvenlik istediği için çoğu laboratuvar yapmıyor. Özel kiti de gerektiği için sadece PCR'la bakıyorlar. PCR'la baktıkları için de özel kit gerekiyor. Her yerde bakmıyor. O da bizim işimiz biraz zorlaştırıyor. Sadece klinik semptomlarla biz bunun teşhisini koyabiliyoruz. Mikoplazma için de özel ekim yapılması gerekiyor. Sonuçları da 20 günde çıkıyor. Zaten 20 gün boyunca bir solunum sistemi olan bir hastalığı olan bir hayvanı hani bekletemeyiz. O yüzden mecburen tedaviye başlıyoruz. Mantar etkenleri de
Ya üst solunum yolunda aspergilloz gibi mantarlar genellikle çok çok nadir gözükür. O yüzden de onları çok değinmeye gerek yok. Ender görünen şeylerden bir tanesi. Fakat şurada dikkat edilmesi gereken rinit sadece enfeksiyöz değil, aynı zamanda alerjik ve irritan olabiliyor. Bu önemli. A vitamini eksikliği üst solunum enfeksiyonlarının bir numaralı hazırlayıcı faktörü, predispozan yani. O yüzden mutlaka vermeniz gerekiyor. Fakat şöyle bir durum da var. A vitamini yetmezliği ile A vitamini fazlalığı yani hiper vitaminoz A ile hipovitaminaz A neredeyse aynı semptomları gösteriyor. O yüzden de çok aşırı vitamin kullanımı da problem bizim için. Beta keraten tavsiye ediyorlar kullanılması için. Beta keraten çünkü kendisi dönüştürülüyor. Fazlası dönüştürülmüyor. Onu da gıdayla alabilirsiniz en iyi. Havuç ve işte diğer herhalde yeşil bitkiler de var. Onları da hayvana alıştırmanız gerekiyor. Yabancı cisimlerle ilgili zaten bahsetmiştik. En çok değinilmesi gereken en problemli durum sigara. Hasta sahiplerinin yani çoğu sigara içiyor. Küçük papağanlar için söyleyemem ama büyük papağanların sahiplerinden söyle. Afrika grisi gibi. Tabii sigara dumanı dışında toz, spreyler, oda kokuları, bu gibi durumlar da çok etken ama sigaranın gerçekten çok ciddi bir etkisini görüyoruz solunum sisteminde. O yüzden bu hayvanın sigarayla temasını olabildiğince azaltmak gerekiyor. Hatta sigara içilen elle dokunmamak bile gerekiyor. Bazı Eklektus papağan türlerinde onu koymamışım. Onlarda renk değişimi bile yapabiliyor dokunduğunuz zaman sigarayla tüylerinde. Onu da oradan anlayabiliyorsunuz. Trakea ve Syrinx hastalıklarına geçersek. Burada da yine tabii ki de şunu unutmayın. Bakteriyel enfeksiyonlar, Klebsiella, E. coli gibi gram negatif bunlar. Bunlar genellikle sekonder enfeksiyondur ve fırsatçı konakçıdırlar. Bunlar her zaman hastalığın bir sebebi olabilirler. İzolasyon sebebi olabilirler. Ama trakea ve Syrinx'te daha çok aspergillozla ilgili granomlar, mantar kitleleri gözükür. Ses kısıklığı, zor nefes alma gibi durumlarda. Veyahut da normal bu üst solunum sistemi enfeksiyonları çok ilerlerse, kronikleşirse o zaman ortaya çıkıyor bunlar da. Sesle ilişkili hastalıklarda bunlardan problem. Ancak şöyle bir durum var. Bundan bazen şöyle oluyor. Çok nadir olarak da söylüyorum. Lenf yumruları ile ilişkili tümörlerde de olabiliyor. Tümörleri buraya koymadım çok nadir olduğu için. Belki karşınıza gelebilir. Tabii ki de teşhis için mutlaka röntgen çekmeniz gerekiyor. Özellikle ses değişimi varsa. Trakea bölgesini anatomik olarak röntgenle az çok gördünüz. Oradan teşhis koyabilirsiniz. Yapısal bir değişiklik varsa gronom derse aspergilloz bir numaradır. Ardından da buraya yazmamışım neden bilmiyorum. Mutlaka tiroidi değerlendirmeniz gerekiyor. Ve hemen ardından da baktınız ki bunlarda da yok. Bir kitle gibi bir şey var. O zaman diyoruz ki tümöral bir şey olabilir. Buraya yazmışım zaten. Kedi köpek saldırında burada önemli bir nokta var. Subkutan amfizem diye bir hastalık var. Aslında bu bir hastalık değil, bu bir semptom. Kedi köpek gibi saldırıları sonucu veya da kronik enfeksiyonlarda, hava kesesi tıkanıklıklarında ki bunların röntgenle yorumlanması vesaire biraz ileri solunum sistemi hastalıklarına giriyor. Şu an temele değiniyoruz. O gibi durumlarda subkutan amfizem gerçekleşebiliyor. Bu ne demek? Hava kesesinin yırtılarak havanın deri altına dolması. O zaman hayvanın böyle şiştiğini görebilirsiniz. Aslında keşke resim koysaydım. Onu koymamışım, unutmuşum. O zaman da bunun küçük bir tedavisi var. Normal etkene yönelik tedavi yapıyorsunuz ama cerrahi bir yöntemle, kanülasyonla ve kanül oraya dikmeyle havanın sürekli dışarı tahliyesini sağlayarak tedavi edebiliyorsunuz. Onun bir problem yok. Kolay bir şey. Sadece asıl sebebi bulmak gerekiyor. Paraziter olarak da nadir de olsa özellikle papağan gibi türlerde nadir ama yine de yazayım dedim. Singamus trachea bu gibi papağan türlerinde nadir de olsa gözükebiliyor. Bunların tedavisi de Selamectin, Stronghold kullanabiliyorsunuz. Paraziter hastalık olarak ya da Ivermectin de kullanabiliyorsunuz. Bunları da kullanırsanız hastalık için eğer ne olduğunu bilmiyorsanız, anlayamıyorsanız bunları da denemekte fayda var. Çünkü kafes papağanlardan bahsediyoruz ama özellikle ötücü kuşlarda da bu tarz hastalıklar olabiliyor. Onları teşhisini koymak çok zor. Röntgenle bile
zor anlaşılıyor. O yüzden genellikle biraz ampirik tedavi yapmakta fayda var. Guatr, zaten bunu bahsetmiştik, tiroid hiperplazisi. Muhabbet kuşlarında çok olur. İyot eksikliği gibi durumlarda da çok gözükür. Akciğer ve hava keseleri hastalıkları. Pnömoni ve aortic sarkolit. Aortic sarkolit dediğim şey aslında hava kesesi yangısı ve enfeksiyonu. Ama bu aortic sarkolit diye geçiyor aynı zamanda literatürde. O yüzden bunu bu şekilde anlattım. Çoğunlukla bunlar enfeksiyonlar birbirleriyle birlikte seyrederler. Hava keseleri enfeksiyon kaptığı zaman akciğerleri de etkiler. Akciğerler hava keselerini de etkiler bağlantılı oldukları için. Hatta kemikle ilgili enfeksiyonlar, kemik kırıkları, bu gibi durumlarda da kapılan enfeksiyonlar, pneumatik kemiklerden bahsediyorum, hava keselerini etkiler ve oradan da normal solunum sistemi enfeksiyonu, pnömoni görebilirsiniz. Bizim burada en çok karşımıza çıkan şey klamidiyozidir. Chlamydia psittaci, bütün papağanların bir numaralı hastalıklarından biri. Mikoplazma 2 gelir, aspergillozu daha sonra gelir. Bunun dışında hayvanın strese maruz kalması, kötü hijyen koşulları, stres zaten immün baskılama yapar. Fırsatçı konakçı olarak da bu adi bakteriler, yani gram negatif bakteriler ortaya çıkıyor. Bunların tedavisi kolay. Ancak klamidiozis varmış gibi tedaviye başlamak her zaman en iyisi diye düşünmekteyim. Benim kendi tecrübeme dayanarak söylüyorum ben size burada. Burada birkaç örnek gösterdim. Şu sağ taraftaki normal bir radyografi. Şurada bu ventre dorsal. Burada hava keselerini görebiliyorsunuz. Bunlar ne kadar net gözüküyor. Şu gördüğünüz yer kalp. Şurası da karaciğer. Tabii bu karaciğerin dışını şurası, şu bölge proventrikülüs. Şuralarda akciğer. Akciğerler genişlemediği için kostalara yapışık olur. Tabii akciğerleri daha net görmek istiyorsanız eğer kuşu kanatlarını açıp çekmeniz gerekiyor. Yukarı doğru akciğerleri net görürsünüz. Eğer karaciğer gibi organı görmek istiyorsanız kanatları tam yapışık kapalı çekmeniz gerekiyor. Karaciğer daha net görürsün. Genel olarak burada karaciğer ve kalple ilgili kum saati görüntüsü bizim için önemli. Bunu da anlatacağım birazdan neden önemli. Hava keselerinin alanlarını anlayabilmek için. Burada ise aortic sarkolit olan bir hayvan. Bakın nasıl opasitesi artmış. Aynı zamanda burada bir granulom gözüküyor. Tabii şu an net gözüküyor mu bilmiyorum. Granulom gözüküyor 3 numarada. Bu da bize bir aspergilloz olduğunu gösteriyor. Aortic sarkolit olan klamidyadan dolayı, başka bir enfeksiyondan dolayı olan bir dokuda genellikle granulom oluşmuyor. Granulom varsa biz diyoruz ki burada bir aspergilloz vakası var. Ve bu hiç azımsanacak düzeyde değil, bayağı ileri düzeyde karşımıza çıkıyor. Tedavi protokolleri de çok değişkenlik göstermekte. Çok zor iyileşir bu arada aortic sarkoiditis. Çünkü bir damar ağından yoksun, beslenmesi zayıf ve bir değişiklik olduğu zaman tekrar toparlanması, duvarın kalınlaşması ve ilacın oraya ulaşması zordur. Aynı eklem gibi, eklemlerin de iyileşmesi gerçekten zor. Burada bir hava kesesini görüyorsunuz. Hava kesesindeki lezyonları görüyorsunuz. Bu çok kalınlaşmış bir durumda hava kesesi bu arada. Şuradan da görebilirsiniz. Ancak şurada bir de granüller var. Bunlar tabii aspergilloz granülü. Daha net gösterebilmek için böyle yakın ve büyük gösterdim. Daha net ayrımı yapabilmek önemli. Tabii burada da hiç aşina olmayan insanlar için biraz zor olabilir. Burada benim kendi klinik tecrübeme dayanarak size şunu söylemek istiyorum. Klamidya üzerine değinmeniz gereken bir numaralı hastalık. Ve eğer ki bir Afrika grisi geliyorsa ve bu şekilde bir akıntısı varsa burnunda, bilin ki bu klamidyadır. Buna test yapmasanız dahi çoğunlukla tek taraflı mukopurulent sarı yeşil sulu bir akıntısı varsa bilin ki bu klamidyadır. Dışkıyı etkiler, karaciğeri etkiler. O yüzden dışkı da sarı yeşil olur. Kötü kokulu da olabilir. Bunlar genellikle klamidya ile ilişkilidir. Tabii ki de PCR veya da antikor testleri kullanılıyor. Ekim yapılamıyor biyogüvenlikten dolayı. Çünkü zoonoz insanlara da ulaşabilir. Ama PCR sonucunu bekleyene kadar siz tetrasiklin grubu ilk olarak doksisiklin başlayabilirsiniz. Doksisiklin oral preparatları var. Onların hepsini zaten size anlatacağım. Tedavi süresi sadece çok uzun. 45 güne kadar kullanmanız gerekiyor. Bu gördüğünüz bir akciğer pnömonisi. Yani pnömoni kanamalı hemorajik pnömoni.
Bunun sebebi de klamidya. Bunu tabii literatürden bulduk. Bunu her zaman bulabilmeniz kolay değil. Tanımlanmış ve testi yapılmış bir hasta. O yüzden bu önemli. Akciğer üzerindeki ciddi etkisini görebiliyorsunuz burada. Bu diğer bir mesele aspergiloz. Aspergilozun çok sık göründüğünü biliyoruz. Burada bir bilgisayar tomografi görüntüsü var. Hava kesesini burada çok net görüyorsunuz. Hava kesesini, buradaki interna iç organlar. Burada akciğeri görüyorsunuz. Bu akciğer tomografinin akciğer modu. Daha net görebilmek için. Şurada gördüğünüzde bir granülör, aspergiloz granulomu. Tabii ki bu bayağı ilerlemiş durumda. Akciğeri de sarmış durumda. Endoskopiyle bakıldığı zaman da görebiliyorsunuz ne kadar ciddi olduğunu durumun. Yani böyle bir vakalarda tedavi yapabilmek gerçekten çok zordur. Akut formdan ziyade genellikle kronik form. İki formu var. Akut form ve kronik form. Genellikle bize kronik form gelir. Çünkü hasta sahibinin anlamasını bırak bazı hekimler ki ben kendi hayvanın bile bu hastalığa sahip olduğunu semptom göstermeden anlayabilmem mümkün değil. Yani kronikleşir. Ondan sonra bize genellikle gelir. Ve gerçekten o zaman biz deriz ki bu hayvana tedavi yapmak gerekiyor ama tedavinin sonucunu soru işareti deriz hasta sahibine. Bunun bilgisini vermek gerekiyor. Çünkü bu granüller aspergilozu yenseniz dahi gitmez. O kalıcı bir yapısal bir problem oluşturuyor solunum sisteminde. Bu anlama geliyor. Endoskopiyle bunu temizleme şansınız da yok her yerden. Riskli ve problemli bir iş yani bu. En iyisi hasta sahibine doğru bilgi vermek ve belli aralıklarla test yapmak. Tanı nasıl konulur? Tabii ki kan testleri her yerde bakılamıyor. Lökositoz gibi durumları sizin manuel saymanız gerekiyor kuşlarda. En güvenli yöntem o. Herkes de yapamıyor bunu. Laboratuvarlar yapabiliyor bazı laboratuvarlar. Radyografi bir numaralı teşhis aleti. İkincisi BT. BT yani bilgisayar tomografiyi herkes çekemiyor. Bu da imkan dahilinde değilse yapacak bir şey yok. Bunu mecburen röntgenle yapacağız. Bunun dışında eğer bir örnek alabilirseniz, oradan biyopsi kültür yapabilirseniz orada kesin bir sonuç elde edebilirsiniz. Tabii bunlar masraflı şeyler ve hasta sahipleri çoğunlukla buna para vermek istemiyorlar. O yüzden de sizin radyografi gibi ucuz bir yöntemle teşhis koyma şansınız daha yüksek. Tedavi olarak da A vitamini takviyesi her zaman veriyoruz solunum sistemiyle ilgili. Çevre koşulları yem değişikliği, yem küflenmesinden dolayı bulaşabiliyor. Bunları değiştiriyorsunuz ve ben ilaç şeyini en sona koydum ama antifungal kullanıyorsunuz. İtrakonazol, varikonazol gibi ilaçlar inhalasyon yoluyla antifungal dediği de amfoteresin B. Bulması zor bir ilaç. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ancak tedavi süresi 6 ay gibi bir süre ve düzenli takip gerekiyor. Çoğu hasta sahibi buna gücü yetmiyor. Hayvanın da karaciğer ve böbrek değerleri de bunu kaldırmıyor çoğunlukla. Yani aspergilloz bizim için gerçekten sıkıntılı bir hastalık. Hasta sahibine bunu bilgi vermek gerekiyor. Bunun için neoplastik hastalıklar, özellikle akciğer tümörleri nadir de olsa karşımıza çıkabiliyor. Çok çıkmadı yani şimdiye kadar. Ee, ama literatürde var bu. Toksik nedenler, özellikle teflon gibi normal günlük kullanabilen, insanların günlük kullanabildiği bir yerde, yemek pişirilen bir yerde hayvanın maruz kalması, akut hemorajik, akciğer ödemi ve aniden de ölüm ile şekillenen bir tablosu var teflon zehirlenmesinin. Bunu da zaten siz anlayamadan hemen kaybediyorsunuz hayvanı. Karşınıza ne kadar gelir diye bilmiyorum. Aslında çok nadir karşılaşılıyor. Çünkü çoğu zaman insanlar teflonla böyle haşır neşir olurken kuşların yanına koymuyorlar. Ama bazı insanlar özellikle yaşlı insanlar buna sebep olabiliyor. Kendileri çok bağlı olduğu için hayvanlarına. Ama aklınızda bulunsun. Her zaman anemnez hayat kurtarır. Eğer ki böyle bir problem varsa mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Toksik maddeler sadece bunlar değil. Bunun dışında özellikle oda kokuları ya da evin boyanması, eee, soba. Soba artık yok ama bazen olabiliyor. Çok kullanan yok ama var. Bu gibi durumlarda solunum sıkıntısı ve iritan mukozayla karşılaşabiliyorsunuz. Bu bizim için problem.
Yani hasta sahiplerinden tam bir bilgi almanız gerekiyor ve hasta sahipleri çoğunlukla size tam bir bilgi vermez. O yüzden ısrarla birkaç gün uğraşmanız gerekebilir. Ama sonunda doğru cevabı alırsınız diye düşünüyorum. Söylemik hastalıklar, diyafram bulunmadığı için söylemde bulunan bütün problemler solunum sistemini etkileyebilir. Bu potansiyeldedir. Hepsi etkilemez ama etkileyebilir. Özellikle sıvı kesesi, yani sıvı birikimi hava kesesini etkiler. Kitleler, karaciğer kitleleri, böbrek kitleleri, bu gibi durumlarda solunum sisteminin etkilendiğini görürsünüz. Zaten sıvı konuşmuştuk. Yumurta sıkışması ile ilgili bir bilgi verdik. Organomegaliler, karaciğer hastalıkları, kronik karaciğer hastalıkları papağanlarda çok gözükür. Özellikle sadece bu hayvanın yağlı tohum yediğini varsayarsak yağlı değişim sebebiyle bunlar çok olur. Obez kuşlarda, papağanlarda, muhabbet kuşlarında da bu çok sıkla karşılaşıyoruz biz bununla. Bu gibi durumlarda da solunumla ilgili problemleri görürüz. Hepsi ölümcül olmak zorunda değil, özellikle obezite için. Ancak hasta sahibine bununla ilgili bir problem olduğunu, yorulacağını, solunumla ilgili hastalıklara açık olduğunu anlatmak gerekiyor. Burada da ben bizim vakalarımızdan bir tanesini gösteriyorum size. Bu bir muhabbet kuşu. Diğerlerini hatırlamaya çalışın diğer röntgenlerde. Şurada kalp vardı, burada karaciğer vardı normalde. Bir kum saati görüntüsü göstermiştik ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Hatta hava keselerini bile çok zor görüyorsunuz bakın kenarlarda. Karaciğerde kocaman durumda, karaciğerin bulunduğu yer. Bunun biz ölçümünü de yapıyoruz. Tabii burada aslında ölçüm için uygun. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu ölçüm parametresi, sınır parametresi şu şekilde yapılır. Şurası bu gördüğünüz kemik e, korokoid, burası humerus. Tam humerusla korokoid arasından bir çizgi indiriyorsunuz paralel. Aynı buradan da paralel indiriyorsunuz. Ve bu sınır içerisinde kalan karaciğer normal, dışarısında kalan anormaldir. Dışarısında varsa biz buna diyoruz ki bu karaciğer büyümüştür. Burada zaten daralmış hava kesesi alanını yazmışız. Burada hepatomegali sınırlarıyla belirtmişiz. Bu hayvanın hepatomegalisi yüzünden ki muhtemelen yağ değişimi var. Obez bir hayvan. Ondan dolayı solunum sistemiyle ilgili hep bir problemi olacak. Ve Afrika grisi kliniğe gelen en sık gelen hayvanlardan bir tanesi. En çok tercih edilen hayvanlardan bir tanesi. En çok konuşan hayvanlardan biri olduğu için en zeki papağan türleri. Ve bu Batı ve Orta Afrika yağmurları gibi, yağmur ormanları gibi yerlerde yaşıyor. Nesli tükenme altında, CITES kapsamında. Bu yüzden de ithalatı yasak. Türkiye'de sınırlı sayıda var. Bir tane yapan yer var resmi. Ancak işte biliyorsunuz el altından tatılıyor her şey. Aklınızda bulunsun, bu türü korumak gerekiyor. Tedavi protokolleri. Tedavi protokollerine geçmeden önce ben size şundan bahsetmek istiyorum. Bir antibiyotik kullanımı kedi, köpek de, inek de olsa fark etmez. Kullanımın belli bir kuralı vardır Türkiye'de. Tüm dünyada da bu böyledir. Bu da basamak basamak ayrılır. Yani ilk basamak, ikinci basamak, üç basamak antibiyotik listesi diyebiliriz buna. Bir antibiyotiği tercih etme sebebiniz nedir diye sorduğum zaman genellikle insanlar bunu tercih ederken işte hastalığa göre değil de alışkanlığa göre tercih ediyorlar. Ancak şöyle bir durum var. Antibiyotik direnci diye bir durum var. Ve bu çok ciddi bir konu. Siz tedavi için kullandığınız her ilaçta o ilacın etkinliğini aslında biraz azaltıyorsunuz. Çünkü antibiyotiklere bir direnç var. Ve neredeyse 20-25 yıldır yeni bir antibiyotik keşfedilmedi. Grup olarak söylüyorum. Yani yeni kuşak antibiyotikler çıkabilir. Sefalosporin gruplar gibi. Ancak yeni bir genel grup keşfedilmedi. Yapamadık yani. O yüzden elimizdeki antibiyotikleri korumak gerekiyor. Bu da siz diyelim ki bir hastalıkla karşılaştınız. Burada ilk tercih etmeniz gereken şey. Klasik adi bakterilerden oluşan staf, streptokok ya da işte E. coli gibi fırsatçı konakçı bakteriler oluşan bir e, enfeksiyona karşı karşıyasınız. O zaman tercih edeceğiniz şey en sık kullanılan antibiyotikler olması lazım. İşte doksisiklin, trimetopirim, sülfametazol ya da bu gruplardan tercih etmeniz gerekiyor. Eğer bu gruplar işe yaramazsa veyahut da kültür antibiyogram sonucunda bunlarda herhangi bir
direnç varsa bu gruplarda siz diyorsunuz ki o zaman ben ikinci basamaktaki antibiyotiklere geçmem lazım. Enrofloxacin, marbofloxacin gibi, fluorokinum var. Tabii bu listeyi ben böyle yazdım ama bu liste her sene güncelleniyor ve değiştiriliyor. Üçüncü kuşak sefalosporinler ki en çok kullandıklarımızdan ceftriaxone gibi, cefazidime gibi ilaçlar ki bunları biliyorsunuz artık o kadar çok kullanıyoruz ki etkinlikleri azaldı ve işe yaramadığını düşünüyorsunuz. Klinikçiler ve kendileri bunların işe yaramadığını görüyorlar. Bunun dışında üçüncü kuşak antibiyotik, üçüncü basamak antibiyotikler var. Bunlardan son çare artık rezerv, yani hiçbir şey işe yaramazsa kullanılması gereken antibiyotikler. Impenem, Morapenem en sık kullanılanlardan bir tanesi. Linezolid gibi bir antibiyotiğimiz daha var. Bunlar da yeni yeni çok sık kullanılmaya başlandı ama yanlış bir şey bunların hepsinin kullanılması. Çünkü şöyle bir olay var. Açıklanan verilere göre ki o şöyle açıklanıyor, size göstereyim. Ulusal antimikrobiyal direnç görüyorsunuz burada. 2023, 2022-23 surveillance'ı var. Bu her sene yapılıyor. Genellikle tüm dünyada da yapılıyor. Tüm Türkiye'de de yapılıyor. Ve antibiyotiklerin dirençlerinin değişimini gösteriyor. Yani siz bugün enrofloxacin'i sürekli kullanıyorsunuz ama bakterilerin direnci enrofloxacin'e bakıyorsunuz ki artmış. Ancak enrofloxacin ikinci türü tekrar görüyorum. Enrofloxacin ikinci basamak bir antibiyotik. Sürekli kullanıldığı için bunun direnç sayısı, kas sayısı artmış. Fakat az kullanıldığı için işte trimetoperim, sülfametaksazol azalmış. Bu da demek oluyor ki bizim antibiyotikleri kullanımımız sonucunda bakterilerin bir mekanizması var ve onu değiştiriyorlar. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kuşak antibiyotiklere mutlaka bu insanların, yani bu insanlar için kullanılan bir yani normal beşeri hastanelerde kullanılan bir surveillance ama bizden bir farkı yok. Kullandığı şekilde hareket etmemizde fayda var. Yoksa ileride dediğimde belki 10 yıl, 15 yıl çoğu antibiyotiğin kullanımı ile ilgili herhangi bir şey yapamayacağız. Çoğu kişi penisilini kullanmıyor artık. Bunun sebebi de dirençten dolayı. Şimdi biz burada tedaviyi ben şu şekilde ayırdım. Antibiyotik, antifungal, nebül tedavisi, nebulizasyon yani kısalttım onu. Non-steroidler, bronkodilatörler ve destek tedavi. Ardından da vitamin takviyesi şeklinde ayırdım. Hastalıklara göre de en çok karşılaşılan hastalıklara göre de bunu sınıflandırdım. Psittakoz yani Chlamydia psittaci en çok karşımıza çıkan hastalıklardan bir tanesi. Doxycycline, enrofloxacin ve azitromycin bunlar sırayla giden antibiyotikler. Doxycycline her zaman ilk tercih ettiğimiz 45 gün boyunca kullanılması gereken antibiyotik. Bizim kullandığımız preparat burada VMD-Doxy. Ardından Baytril geliyor, en çok kullandığımız ilaçlardan bir tanesi. Ve sonra en son çare artık tedavi yapılamıyorsa azitromisine geçiyoruz. Ama doksitlerin en etkili olanı olduğunu biliyoruz. 45 gün kadar bu dozlar arasında kullanabilirsiniz ama dozlar değişkenlik gösteriyor bu arada. Yani 50 miligram da olabilir, 25 de olabilir. Çünkü papağanlar da değişkenlik gösteriyor. Yani siz 5 miligramdan vermeniz gerekirken bir hayvana enofloksasini kimisine 10 vermeniz lazım. Kimisine 20'den, kimisine 50. Onun için ciddi bir skala var. Hepsini yazmaya yani vaktim yok. Yani burada da onun içinde kitaplar var. Oradan bakabilirsiniz. Ama ortalama dozlar bu şekilde. Bu dozlarda verirseniz hepsine etki eder diye düşünüyorum. Mikoplazma için ise bu önemli. Kronik üst solunum yolu enfeksiyonu genellikle mikoplazma doksiklin yine kullanıyoruz. Ve bu da 21-28 gün kadar kullanılıyor. Ama mikoplazma çoğunlukla bu tavuk, hindi, bu gibi hayvanların daha çok yakalandığı bir hastalık. O yüzden Tylozin gibi bazı özel antibiyotikler var. Belli formlarda hazırlanıyor. Direkt içme suyuna koyabildiğiniz. Onlardan da papağanlarda teşhis ederseniz kullanabilirsiniz alternatif olarak. Doksiklin, enofloksacin gibi ilaçlarda etki eder ama doksiklin en etkili olanı, hala en etkili olanı. Mutlaka tetrasiklin grubuyla başlamanızı öneriyorum solunum sisteminde. Gram negatif pneumoniler ve airway taklitler, bunları konuşmuştuk. Enrofloxacin bizim en başa ilacımız bunun gibi durumlarda. Eğer bir airway taklit veya da pneumoniden şüpheliyse bunu başlarız. Fakat ceftazidim tabii ki de bu çok ileri bir vakadaysa, hayvan durumu, genel durumu kötüyse
çok bir seçeneğimiz yoksa o Baytril'in yanında beraber bile kombine ederek kullanabilirsiniz ceftazidimi. Aslında ikisi de çok geniş spektrumlu e, antibiyotikler ancak ikisini kombine de yapabilirsiniz. Ceftazidim de kullanabilirsiniz sadece. Gerçekten bizim için kullandığımız en önemli antibiyotiklerden bir tanesi ceftazidimdir. Onu da mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ancak ileri vakalarda. Aspergilloz antifungallerde şöyle bir durum var. Aspergillozis bizim karşılaştığımız en sık hastalıklardan biri. Ancak tedavilerde şöyle bir durum var. Siz bunu kesin teşhis koymadan tedaviye başladığınız zaman yan etkisi çok. Türe göre de çok değişiklik gösteriyor. İtrakanazol işte maksimum 5 miligram kilogram gün doz vermeniz gerekiyor. Yoksa ölebiliyor. Fluconazol var. Bu muhabbet kuşlarında ölümcül etki yapıyor. 5 miligram dozdan kullandığınız zaman bile ölümcül etki yapabiliyor ve iyileşen terapötik bir etkisi yok. Bu da problem. Bizim burada en çok kullandığımız amfotolisin B. Kendimiz tedarik edebiliyoruz bunu. Fakat tedariği gerçekten zor. İnsanlar için olanı var. Herhangi bir eczaneden alınabilir mi bilmiyorum. Depo eczanelerden temin edilebilir diye düşünüyorum. Nebul formatında verilebilir. IV olan formatı oral bile verilebilir. Yine sorun yok. Yeter ki bu ilacı elde edin. Antifungal tedavisinde amfotolisin B'yi tercih etmek en iyisi. Fakat antifungal tedavisi tercih edip etmeyeceğinizi kesin teşhisle yapmanızı öneriyorum. Çünkü hepatotoksik ve nefrotoksik etkisi çok bu ilaçların. Kendileri direkt papağanlarda ölümcül etkiye sahip de olabiliyor. Şimdi kandidizyazis, bunu ben özellikle koydum buraya. Aslında bu sindirim sistemi enfeksiyonlarında ya da sindirim sistemi hastalıklarında en çok gözüken bir mantar türü. Şöyle, bu çok ilerlerse eğer sistemik bir tutuluma gidebilir. Çok nadir olur bu arada bu. Gerçekten hayvanın ihmal edilmesi lazım. O zaman şöyle bir fark var. Nistatin bizim normalde kandidada en çok kullandığımız ilaç, tercih edilen bir numaralı ilaç. Fakat bu sadece lokal etkili. Gastrointestinalde ve lokal etkili. Yani siz bunu oral olarak verdiğiniz zaman siz sistemik olarak özellikle solunum sistemi sıçramış bir kandidiyazisi siz maalesef bir etkili bir tedavi olmayacak. Bir etki etmeyecek. Çünkü sadece lokal etkili bir ilaç kullanıyorsunuz. Bunu değiştirmeniz ve fluconazol gibi bir ilaç kullanmanız lazım. Bu ilacın da toksikasyonu gerçekten fazla. Özellikle muhabbet kuşları daha çok geliyor ve muhabbet kuşlarında sıkıntılı bir ilaç. O yüzden kliniklerden bize gelen reçetelerde biz bakıyoruz. Çoğunlukla triflukan kullanılıyor. Kullanmayın lütfen. Özellikle de hastalık şeyse kesin teşhisli değilse bu ilaçtan kaçının. Normal bir antibiyotik, amoklavin gibi bir antibiyotik vermeniz kesinlikle bu ilacı vermenizden daha etkilidir. En azından toksik bir etkisi yok. Nebul tedavilerine geçersek prensip şu. 5 mikrondan küçük moleküller aerosol formunda direkt solunum sistemine gidebiliyor. Biz genellikle günde 2-3 kere ben genellikle 2 kere tercih ediyorum. Çünkü insanların kullanımı çok zor. Ama kendi hastanemizde yatardaysa bunu 3-4 kere yapabilirsiniz. 20 dakika gibi bir süreyle tedavi veriyoruz. Tek başına salin dediğimiz izotonik. İzotonik bile solunum sisteminin nemlendirilmesi çok önemli olduğu için gerçekten işe yarıyor. Ve kullanılmanızı da tavsiye ediyorum. Hiçbir ilaç koymasanız dahi sadece izotonikle hayvanın aldığı nefesi, ortamı nemlendirmenizde fayda var. Bunun dışında antibiyotik nebulizasyonu önemli. Biz enofloxacin ve gentamisin kullanıyoruz. Gentamicini nefrotoksik etkisi çok olduğu için az tercih ediyoruz. Enofloxacin'le başlıyoruz genellikle. Bunu da 50 miligram yani şurada 1 mililitreye tekabül ediyor %5'likte. 1 mililitre enofloxacin normal injectable formu ve 9 mililitre salin kullanarak nebul veriyoruz 20 dakika boyunca. Günde 1 veya da 2 kere kullanabilirsiniz. Daha fazla da kullanabilirsiniz. O hastalığın seyrine göre değişiyor. Bütün bunların hepsi nebul formu, antibiyotik, normal oral veya da enjectable formu hastalığı aslında
bir tanesini tercih etmemeniz gerekiyor. Birden fazla tedavi yöntemiyle hem nebul hem antibiyotiği oral vermeniz gerekebiliyor. O yüzden de enafloksisine nebul veriyorsanız siz örnek veriyorum iyesetumu yani seftazidimi enjektable yapabilirsiniz. Öyle bir tercih ve kombinasyonunuz olabilir. İyi sonuçlar alırsınız. Antifungalde de söylemiştim amfotarisin B'yi. Bulabilirseniz eğer gerçekten işe yarıyor. Elde etmesi zor bir ilaç yalnız Türkiye'de. İnsan beşeri preparatlarda daha çok var. Onları elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Burada enilkanazol gibi ilaçları yazmışlar ama bunların kullanımı biraz kısıtlı ve sınırlı. Amfotarisin B'yi tercih etmenizde fayda var. Sadece şurada F10 solüsyonu var. Bu önemli. Çünkü bu hem antifungal hem de antibakteriyel bir antiseptik. Onu daha detaylı şöyle anlattım. Bunu herhangi bir internet sitesinden alabilirsiniz. Hepsi burada.com gibi ya da işte Amazon gibi yerlerde satılıyor. Bu bir antiseptik. Bunu önerilen dilüsyonları 1'e 250 ya da 1'e 50. 1'e 250 sanki daha uygun gibi. Daha uzun süre kullanabilirsiniz. Nebulizasyonda siz bunu direkt hazırlayarak verebilirsiniz ve gerçekten aspergilloz, bakteriyel enfeksiyonlar gibi durumlarda işe yarıyor. Çünkü bu ilaç bunların dışında yani antiseptiklerin yan etkisi yok. Fakat ilaçların yan etkisi çok. O yüzden kaçınabilmek için bu tedaviler bizim için bir hani yardımcı. Fakat uzun süreli tedavilerdeki aspergilloz gibi bir şey tedavi ediyorsunuz 6 ay kullanıyorsunuz. Gerçekten hayat kurtaran bir e, ilaç. Mutlaka tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz. Normal kedi köpekte kullanımı var mı onu bilmiyorum. Mutlaka vardır herhalde. Ancak kuşlarda bu sizi çok şeyden kurtarır. Mutlaka kullanın diye tavsiye ediyorum. İyi tolere ediliyor ve yan etkisi de yok. Düşük. Destekleyici ne dediğimiz de şu. Günde birkaç kere izotonikle hayvanı ortamına buhar vermek. Nemlendireceği için solunum sistemini ve mücadele etmesini sağlayacağı için daha etkili. Bunu mutlaka tavsiye ediyoruz. Bunun dışında asis gibi mukolitikler de eklenebilir. Onlar da hastanın durumuna göre verilir. Nefes almayla ilgili problemi olan hayvanlara, dokunmanızda sıkıntı yaşayacağınız hayvanlarda mutlaka bunları verin ki rahatlasınlar. En azından size birazcık bir muayene etme ya da manipülasyon yani oral ilaç verme gibi, enjeksiyon yapma gibi fırsat verir. Biraz rahatlatır yani. Non-steroidler bizim tercih ettiğimiz 2 tane non-steroid var. Bunlar meloxicam ve ketoprofen. Bunları ben buraya yazdım. Oral olarak kedi köpek için olanları kullanabiliyoruz. Ve normal pediatrik şurupları, beşeri ilaçları da kullanabiliyoruz. Sadece tek sorun şu, solunum sistemiyle ilgili olmasa da genel durumunda dehidrasyon varsa, yemesiyle içmesiyle ilgili problem varsa mutlaka kaçınmakta fayda var. Çünkü böbrekle ilişkili sıkıntılar yaratabiliyor özellikle Metacam, Meloxicam. Bunları giderebiliyorsanız ve sıkıntısı yoksa bunları kullanmakta fayda var. Çünkü gerçekten yangı ile ilgili problemlerde çok işe yarıyor. Biz non-steroidleri steroidlerden daha çok tercih ediyoruz. Steroidlerin kullanımı ile ilgili biraz problem var. O da şu. Bakayım onu yazmış mıyım? Yazmışım. Siz bir hayvanın şiddetli inflamatuar ödemi varsa, alerjik pnömoni ile ilgili teşhisi konulmuşsa, takip ettiğiniz bir hastaysa ve bununla ilgili kesin bir kanıya sahipseniz mutlaka kullanabilirsiniz. İşe yarar ancak değilseniz e, kaçınmanızda fayda var kortizondan. Sindirim sistemindeki normal bakterilerin bile bu immün süpresyon sebebiyle ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği biliniyor. Dexamethasone gibi bir çok kuvvetli bir kortikosteroid kullanmayın. Kullanacağınız bir numara tercih prednizolon olsun her zaman. 1 miligram kilogram solunum için yeterli. Ancak başka hastalıklar varsa ki biz kullanıyoruz tümörler gibi, felç durumları gibi, sinir sistemiyle ilişkili, tümörlerle ilişkili felçlerde daha yüksek dozlarda da kullanabiliyoruz. Ancak olabildiğince kaçınmakta fayda var.
Kortizonlar için söylüyorum. Viral bir hastalık varsa, ki çoğu viral hastalık gizli seyrediyor. Poliovirüs gibi, sirkovirüs gibi. Bunların var olup olmadığını bilmiyorsunuz. Papağanlar beraber satılıyorlar ve kronik taşıyıcı olabiliyorlar. Siz de verdiğiniz zaman onlarla da mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden kaçınmaya çalışın olabilecek kortizondan. Bronkodilatörler, Ventolin, salbutamol bizim en çok tercih ettiğimiz ilaç. O da şu, bronkodilatör olarak biz bunu sık sık kullanıyoruz. Onu da tavsiye ediyorum. Normal böyle fıs fıs şeklinde, yani inhaler ile beraber kullanmanız da mümkün. Ancak normal nebulizasyonla da kullanabilirsiniz. Formülasyonu, benim pratik kullandığım formülasyon 1 mililitre Ventolin, 9 mililitre salin kullanıyorum. Yani izotonik. 20 dakika boyunca veriyorum. Başka bir ilacım varsa da diğer gün içerisinde de 20 dakika ondan verdiriyorum. Bayağı bir rahatlatıyor ve çalışıyor. Size de tavsiye ediyorum. En azından kedi köpekten de aşina olduğunuz bir ilaç diye düşünüyorum bu. Oksijen desteği şöyle, size oksijen çadırından da bahsetmiştim. Günlük hastanız geliyorsa eğer, mutlaka işte maske yerine kafes içi uygulama stresi daha az yapar ve hayvanın günde 1 saat, 2 saat oksijen almasına fayda vardır. 24 saat boyunca oksijen almanın pek bir faydası yok. O yüzden de sizin vereceğiniz şey, tabii ki de %100 oksijen biz verebiliyoruz ama hastane olduğumuz için verebiliyoruz. Normal kondansatörler sanırım daha düşük oranda veriyorlar. %27 belki de 30 o civarlarda diye biliyorum. O çok etkilemez. Onu hep verebilirsiniz oksijeni. Ancak %100 veriyorsanız biraz düşürmeniz gerekiyor. %40 ile %60 oranında olması gerekiyor. Ona göre ayarlamanızda fayda var. Isıyı da 28-30 derece ve nemi de biraz arttırmanız lazım. Ama ısıyı çok sıcak yapmamanız gerekiyor. Bu sefer de ısıyla ilgili bir stres yaşayabilirsiniz. O da yoğun bakım kabinlerinde zaten, eğer alırsanız hastayı, o ısıyı ayarlamanız orada mümkün oluyor. Nem ayarını burada yazdık. %60, %70 yem oranında. Sekresyonların yumuşaması için çok önemli. Fakat aşırı sıcakta ağız açık solunum ve kanat açma, kanatları hafif açma bir numaralı göstergedir. Ona göre hareket edersiniz. Hayvanın durumu sıkıntılıysa serinletmekte fayda var. Küf riski için dikkat. O da şöyle: siz eğer ki yatar hastada bırakıyorsanız hayvanınızı, yoğun bakım kabininizdeyse ve gemi önündeyse, o zaman küf olabilir. Onun dışında alıp da belli bir süre bıraktığınız bir hasta için bu risk söz konusu değil. Sizin şöyle solunum sistemiyle ilgili problem olan hayvanlarda e, yani genellikle sadece solunum sistemiyle ilgili değil, genel durum bozukluğu da oluyor. Beslemeniz gerekiyor. Besleme yaparken mutlaka e, ılık sıvı vermeye çalışın. Olabildiğince. Veremezseniz de normal verirseniz ya bir şey olmaz ama ılık vermek çok daha iyi. Sebebi vücut sıcaklığı ile ilgili kendini koruyabilmesi. Solunum sistemiyle ilgili problem olan hayvanların ısınmayla ilgili problemi çok oluyor. Kendi termoregülasyonları ile ilgili bir fizyoloji bu. Bunun dışında siz sıvı veriyorsunuz, subkutan, IV, IV ya da intraosseous. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hayvanın minimal stresli olması lazım her zaman. İyileşmeye başladığı zaman bile minimal olması lazım. Fakat solunum yolu, üst solunum yoluysa, pnömoni yoksa, nefes almayla ilgili sadece yapısal bir problem varsa, ağızdan açık solunumla ilgili sıkıntısı yoksa bunlara çok dikkat etmeniz gerekmiyor. Intraosseous sıvı yazmışız ama intraosseous sıvılar normal uyanık bir hayvanda sıvı verdiğiniz zaman bile canını çok acıtıyor. Ağrı da kuşlar için ciddi ölümcül. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Intraosseous zaten çok kullanılan bir teknik değil klinik pratikte. Eğer hayvanda damar yolu açılabiliyorsa mutlaka damardan veriyoruz. Mamalarda ılık verilmesi gerekiyor. Sıvılarda ılık verilmesi gerekiyor. Bu önemli. A vitamini desteğinden bahsettik solunum yoluyla ilgili. Mutlaka A vitaminini vermeniz lazım. Çünkü kliniğe gelen hayvanların neredeyse hepsi sadece
E, Yani yağlı tohum yiyor, çekirdek yiyor. Artık yedikleri şeylerin renkli olmasına kanıyor hasta sahipleri muhtemelen. Bunların da çoğu yağlı tohum ve besleyiciliği, vitamin açıdan bir değeri yok. Çoğu fakir. O yüzden sizin ekleme yapmanız gerekebilir. Diyeti düzenlemek her zaman en iyisi. Havuç, kırmızı biber, brokoli gibi şeyleri, türlere göre değişiyor tabii bunlar. Vermeniz gerekiyor. Ancak onu söylemiştim. Hipervitaminoz ile hipovitaminoz A neredeyse aynı semptomları gösterir. O yüzden mutlaka A vitamini verirken belli aralıklarla vermeniz gerekiyor. İmmun 44, Hiperimmun 44 benim en çok kullandığım ilaç. Gerçekten kaliteli. Veteriner camiasındaki kullanılan ilaçların çoğunu kullanmıyorum ben. Beşeri ilaç kullanıyorum vitamin için. Geri dönüşü benim için daha iyi. Tedavi sonuçları daha iyi. O yüzden hep beşeri ilaç kullanıyorum olabildiğince. Bu ilacı da eğer ki hayvan yani geldiyse bana bir ay boyunca sürekli her gün, daha sonra da 2-3 günde bir şeklinde verdiriyorum. Ve sürekli bunu kullanmalarını söylüyorum. Bu biraz pahalı bir ilaç fiyat olarak ama daha ucuz. Polivit gibi işte çocuk şurupları her zaman işinizi görecektir. İçeriğine bakarak da karar verebilirsiniz. Diğer vitaminler tabii ki de E vitamini, C vitamini, B vitamini, K vitamini, D vitamini. Bunlar önemli. Bunları mutlaka kullanmanızda fayda var. Hepsi kompleks olduğu için içeriyor zaten bu tarz polivitaminler. Bunların için bir endişelenmenize gerek kalmıyor. Ama A vitamini mutlaka diyetle alabilse en iyisi. Çünkü ne kadar dışarıdan verirseniz verin bir diyetle alınan vitaminle dışarıdan alınan bir olmuyor. Mutlaka tercih etmeniz gereken şey diyet düzenlemesi. Genel sağlığı içinde. Özellikle 40 yıl yaşayan, 50 yıl yaşayan bir papağana bakıyorsanız e, mutlaka uzun vade düşünmeniz gerekiyor. Diyetini düzenlemeniz lazım. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Elinize emeğinize sağlık. İzninizle şimdi sorulara geçelim isterseniz. Geçelim. Tamamdır. Hocam genel olarak çok güzel dilekler var. Size teşekkürler, sevgiler, selamlar var. Doçent Doktor Mehmet Zeki Deveci hocamız emeği geçenlere teşekkürler. Doktor Ebu Derda hocama selamlar. Görüntüler çok güzel görünüyor diye bir yorum yapmış ve bir sorusu var. Solunum sistemiyle ilgili değil ancak sorum kuşlarda ortopedik implant kullanılan kırık ameliyatları sonrasında ani ölümler neden olabilir ve önlemek için neler yapılabilir diye bir soru sormuş hocam. Zeki hocam. Mehmet Zeki hocam sormuş. Evet. Teşekkür Hocama teşekkür ediyorum. Hocam bizim kuşlarda implant veyahut da platin, yani pin kullanımı gibi durumlarda ani ölümlerin sebebi genellikle şöyle kırık bir kuş veya bir kuş kırık olarak geldiyse olabildiğince 24 saat içerisinde operasyonu almaya çalışıyoruz. Ama genel durumu iyi değilse 2-3 gün genel durumu toparlamak gerekiyor. Çoğunlukla ağrı, stres ve genel durum bozukluğu ile ilişkili olarak aniden ölüyor hayvanlar. Onun dışında operasyon komplikasyon olarak ölen hayvan sayısı çok düşük. Yani hiçbir şey yapmasanız bile kırık bacakla yaşayabiliyor. Çoğunlukla e, darbenin şiddetiyle ilişkili bir şey. Bize bu kırık bacak, kanat gibi uzuv kemikleri kırıkları çoğunlukla yabani hayvanlarda geliyor. Kartal, şahin gibi, yırtıcı kuşlarda ya da martı gibi örnek veriyorum. Bu hayvanlar zaten kendileri çok dayanıklılar. Ama papağan, güvercin, kumru bu hayvanlar ise çok dayanıksızlar. Biraz da temel yapılarıyla alakalı. Eğer yırtıcı bir hayvana yapıyorsanız çoğunlukla başarılı olur operasyon sonrası. Ancak yırtıcı olmayan av hayvanlarında yapıyorsanız hayvanın kendi yapısı gereği de acı, ağrı ve strese dayanıklılığı çok düşük oluyor. Siz ne kadar iyi yaparsanız yapın ölebilir. Bir de hocam en önemli şey anestezi protokolü. Biz genellikle sadece gaz anestezi kullanıyoruz. Bölgeye gerekirse lokal yapılabilir. Ama gaz anestezi dışında katı anestezi kullanmak fizyolojisi açısından sıkıntılı. Özellikle sadece kırmızı kas diyafram olmadığı için kırmızı kas kasılmasıyla bunlar solunum sistemini aktif halde tuttukları için eğer ki işte ketamin, kıslezin gibi
katı anestezikler kullanırsanız onun bir komplikasyon olarak da ölebilir hayvan. Sadece gaz anestezisi ve hayvan türüyle ilişkili ve durumuyla ilişkili olarak aniden ölür. Onun dışında operasyon sonrasında kırıklarla ilgili başarı genellikle yüksek oluyor. Kuşların da kırıkları kedi köpeğe göre çok daha hızlı iyileşiyor. Genellikle implantın ya da kullandığınız artık materyali tabii değişebilir ama çıkartma süresi de 21 gün. 21 günde siz çıkartabilirsiniz. 28 gün olsun. 28 güne kullandığınız bir pini çıkartıp kemik iyileşmesini görebiliyorsunuz. 15 günde zaten kaldus oluşumu tamamlanmış oluyor neredeyse. Yani kaldusta 4 aşamadan biz neredeyse e, yani fibroz kaldusu geçmiş oluyoruz. O da ilginç bir durum. Kuşların kendi fizyolojisiyle alakalı bir şey. Yani benim bu soruya verebileceğim cevap bu kadar hocam. Çok teşekkür ederiz hocam cevabınız için. İkinci sorumuz doğru tutuş nasıl olmalı diye bir soru gelmiş. Şöyle, onu tabii benim göstermem gerekiyor. Benim hatam o aslında. Onun için bir şey yapmam gerekirdi. Video. Doğru tutuş şöyle oluyor. Genellikle ben acemiyseniz havluyu tercih etmenizi istiyorum. Havluyla tutmak her zaman en güvenlisi. Bir, hayvan kanatlarını açıp çırpınamaz. İki, havlunun kendi ağırlığı ve e, e, uzunluğundan dolayı da hayvanı siz kendiniz sıkmadan tutabilirsiniz. Yani hiç güç uygulamadan tutabiliyorsunuz. O büyük bir avantaj. Sadece kafasına dokunmak isterseniz manipülasyon oluyor. Eğer ki tutamıyorsanız şu kalemi şurada şu an soru ve cevap şeyini kalemi tuttuğu gibi iki parmağınızın arasında kafasını almanız gerekiyor. Özellikle muhabbet kuşu. Ve hayvanı dik tutmanız gerekiyor. İki parmağını aynı bu şekilde tutarsanız kalemi tuttuğu gibi kafasının orada olduğunu düşünürseniz boynundan bahsediyorum ve oradan da mandibulasına, çenesine doğru yaklaştırırsanız elinizi o sizi ısıramaz. En doğru tutuş küçük papağanlar için bu. Tabii bir Afrika grisini böyle tutamazsınız tek elle. Onun için aslında bir video yapmam gerekirdi. O da benim hatam. Bilemedim yani. Estağfurullah. Estağfurullah hocam teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Üçüncü sorumuz bir sürü çok güzel sorumuz var bu arada. Soru tavuk aşılarının egzotikte kullanılması hakkında bilgilendirebilir misiniz? Şöyle, o tavuk aşılarında kullanılan hastalıklardan bir tanesi. Yani güvercinlerde daha çok kullanılıyor. Hı hı, Özellikle e, tavuklarda kullanılan aşılar çok fazla hı hı, hayvan için kullanılıyor. Yani nereden baksanız 1.000 hayvan, 2.000 hayvan için kullanılan aşılar var. Onlar birincisi papağan yani normal pette kullanılan bir hayvan için uygun değil. Dozlamasında biraz problem var. Suya katılanlar var. Enjectable olanlar var. Bunların kullanım şekilleri genellikle tavuklara özel hastalıklar için. Örnek veriyorum marek hastalığı. Şimdi marek hastalığı için bir aşı vardır. O sizin işinize yaramaz. Newcastle için yapılan bir aşı vardır. Yani paramyxovirüs. O kullanılabilir belki ama yine de onun kullanım şekli papağanlar gibi hayvanlar için pek uygun değil. Sebebi de yani 1.000 hayvan için yapılmış bir şişeyi alıp da kimse muhafaza edilmez. Çünkü açıldığı zaman bozuluyor bile bunlar. Genellikle büyükbaş hayvanlardaki mantıkla üretilen aşılar ve maalesef pet hayvanları için böyle çok kedi köpekte olduğu gibi bir aşı üretimi de söz konusu değil. Bu konuda da hiç ben öyle bir kullanan birinde görmedim yani. O yüzden çok pratik değil yani mümkün de değil. tamamdır hocam. Bu sorunun cevabı için de çok teşekkür ediyorum. Diğer sorumuz asiteste sıvı boşalttıktan sonra yapmamız gereken bir şey var mı? Hasta şoka girer mi? Boşaltırken zarar verebileceğimiz bir durum var mı? Şöyle asiteste mutlaka e, sıvının hepsini boşaltmaya çalışmasınlar. En büyük kısmını boşaltsınlar. Biz bir muhabbet kuşundan 7 mililitre, 8 mil, 10 mililitreye kadar sıvı çektiğimizi biliyoruz. Bu sıvının karakterine göre boşaltmaları gerekiyor. Kanlı bir sıvıysa boşaltmaya çok çalışmasınlar. Kanama olabilir ve belli kan kaybından dolayı da hayvan hemen ölebilir orada. Ama eksudatsa yani sarı bir sıvıysa veyahut da transudatsa beyaz berrak bir sıvıysa olabildiğince boşaltmaya çalışsınlar. Boşalttıktan sonra orada bir delik kalıyor ve delikten bir şeyler akmaya devam ediyor. Ona dokunmasına gerek yok. Bir iki gün
Sonra tamamen kapanmış oluyor o zaten kendiliğinden. Akış doğal olarak devam etmesinde bir sorun yok, bir beis yok. Hasta şoka girmez. Şöyle, o şoka girme olayı şundan dolayı var. Kedi köpeklerde proteinden zengin bir sıvıdan dolayı oluşan bir asites varsa, köpeklerde değil kedilerde daha çok oluyor bu FIP'te genellikle. Sıvının hepsini boşalttığınız zaman albümin çok azaldığı için, sıvı albümden zengin olduğu için bir şoka girme durumu var hayvanlarda. Bu normal bir şey ama kuşlarda bu genellikle böyle değil. Albümden zengin bir sıvıyla vesaire karşılaşmıyoruz. Ancak sıvının çekilmemesi solunum sistemiyle ilgili bir problem yaratıyor. Hayvan fit de olsa torakstaki bir sıvıyı köpekte de kedide de boşaltmanız gerekiyor. Yani torokosentez yapmanız gerekiyor. Çünkü nefes almak, yani oksijenizasyonu sağlamak daha önemli protein kaybını hesaplamaktan. Normal sıvıyla, eğer kalp hastalığı yoksa, normal bir sıvı saltımıyla da onun yerine koymaya çalışabilirsiniz, proteinli bir sıvıyla. Başka da ona yapacak bir şey yok ama sıvıların şoka sokma mevzusu bununla alakalı. Kuşlarda solunumla ilgili problem olduğu için hepsini boşaltabilmek gerekiyor. Birinci kural bu. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Diğer sorumuz, A vitamini toksikasyonunda kuşlarda nasıl bir belirti oluşur? En fazla ne kadar A vitamini kullanılabilir? Fazlalığında ne yapabiliriz? Şöyle, A vitamini toksikasyonuyla karşılaşma şansınız çok düşük. Yırtıcı kuşlar hariç, eğer ki gidip bir karaciğerle beslemiyorsanız onu. Papağanlarda karşılaşmanız çok zor oral olarak vermekte. Ama A vitamini toksikasyondan ziyade hiper vitaminoz A ile karşılaşabilirsiniz. Onun sebebi de çok aşırı A vitamini kullanılmasıdır. Onda da belirtilerin hepsi solunum yoluyla aynıdır. Yani yine aynı şekilde bir burunda tıkaç olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları görebilirsiniz. Gagada deformasyonlar görebilirsiniz. Ancak bunlar ayırt etmesi pek mümkün olan şeyler değil. Ancak hasta sahibinin verdiği anamnezle alabilirsiniz ki A vitaminini ölçmek için de kan bakabilen bir yer varsa, hayvanda kan verebilecek boyutlardaysa o zaman bakılabilir. Onun dışında bu hastalık için endişelenmenize gerek yok. O dipnot olarak verdiğim bir şey benim. Aklınızda bulunsun diye. Çünkü çok karşılaşılan bir şey değil yani. Teşekkür ederiz. Hazır hocam kan almaktan bahsetmişken yine bununla ilgili de bir sorumuz var. Muhabbet kuşlarında kan alma yaygın mı? Hangi bölge kan alma için kullanılır? Hangi kan ölçümleri yapılabilir? Hangi cihazlar sağlıklıdır diye bir soru var. Şimdi bütün papağanlarla ilgili bilgi vereyim. Çünkü muhabbet kuşlarında kan almak kesinlikle yaygın değil. Denemeyin bile. Büyük problem. Çünkü çok düşük miktar, 35 gram ortalaması var. Vücut ağırlığında yani 0,5 mililitre gibi bir kan kaybetse ölebilir bu hayvan. 0,5-0,6 takriben söylüyorum. O yüzden kesinlikle bunu denemeyin. Deneysel olarak denediklerinde ya da klinik çalışmalarda genellikle tırnağı keserek kan alıyorlar. Bu çok, yani klinik anlamda kullanabileceğiniz bir şey değil. Kanat altındaki e, çok iyiyse eliniz, belki kanat altındaki venalardan alabilirsiniz ama zor, yani muhabbet kuşu için inanılmaz zor. Buraya seferlik venalardan alabilirsiniz. Ya da o çok küçük hayvanlarda en çok kullanılan yöntem yugular vendir. Yugular venin alınması da biraz tehlikeli geçer literatürde, çünkü papağanlarda, genel olarak kuşların hepsinde trombosit aktivasyonu çok düşük ve kanama çok zor duruyor. O yüzden kan alma durumlarında hayvan kanı bıraktığımız zaman, hani normal bir leylekten bile alsanız kan, 3 kilo hayvan, kanamayı durdurmak için ciddi baskı yapmanız gerekiyor ve beklemeniz gerekiyor. Kanama durduğuna emin olduktan sonra hayvanı bırakmanız gerekiyor. Yoksa kanama devam eder ve gerçekten durmuyor. Sizin yapmanız gereken şey, muhabbet kuşu gibi küçük bir hayvana kan almaya kesinlikle çalışmayın. Alabileceğiniz en küçük kan alabileceğiniz hayvan sultan papağanı. O da bayağı iyi olmanız lazım o konuda. Onu da söyleyeyim. Onun dışında e, Afrika grisi gibi papağandan çok rahat 0,5 mililitre, 0,6 mililitre kan alabilirsiniz. 1 cc'ye kadar kan alabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Kanat altında buraya seferlik venleri ben tercih ediyorum. Gerçekten benim için daha kolay. Onun dışında yugular ven var ama yugular venin kanama durumlarında, yırtılma durumlarında, özellikle hayvan rahat durmadığı zaman durdurma şansımız çok düşük. O da hayati sebep, yani hayati sonuçları olabilir.
tavsiye etmiyorum. Kanat altı en güzel. Benim için o. Bu arada şeyi de söylemişti. Hangi yöntemle ölçülüyor? Evet. Total VBC ölçecekseniz hemogram, onu kendi manuel olarak yapmanız gerekiyor. Hı hı. Ya da froti çekip de yüzey diferansiyel diye bir yöntem var. Diferansiyel lökosit sayımı diye bir yöntem var. Onu deneyebilirsiniz. Ama onun dışında makineler çok doğru sonuçlar vermiyor. Ama biyokimyada bir problem yok. Aynı kedi köpek gibi biyokimya bakabilirsiniz. Sadece belirteçler farklı. Yani ALT, AST'ye bakmak yerine LDH'a bakmanız gerekiyor. CK'ya bakmanız gerekiyor vesaire. Onlar farklı konular. Teşekkür ederiz hocam. Bir sorumuz da şu şekilde. Genelde solunum sistemi hastalıkları ilerlediğinde bize getiriyorlar. Hızlı bir aksiyon almamız gerekirse nasıl bir yol izleriz demiş. Yani onunla ilgili zaten bir bölüm var da acil müdahale Evet, diye. acil müdahale bölümünüz vardı. O zaman bu soruyu geçelim O isterseniz. bölümleri devam etmek gerekiyor. Aynen. Tamam. Bir sorumuz şöyle. Sürekli kusma şikayetiyle hastalar başvuruyor. Fizyolojik olup olmadığını anlayamıyorum. Bazen eşine ve yavrularına da kusma gerçekleştirdikleri için denilmiş. O şöyle, tabii o sindirim sistemi enfeksiyonları, yani sindirim sistemi konusu o, ama yani şöyle bilgi vereyim. Erkek kuşlar kusarlar. Dişiler de bu nadir gözükür. Hı hı, O kusma davranışının istemli olduğunu, yani kusmanın istemli olduğunu, gerçekten kusma görüyorsanız eğer bir yerde, bilin ki bu çoğunlukla üremeyle ilgili bir davranıştır. hı hı, Ama hayvan istemsiz bir şekilde, ki onu videoyla ancak anlatabilirim. İstemsiz bir şekilde o hareketi yapıyorsa, yani regürgitasyon yapıyorsa, o zaman biz buna diyoruz bu fizyolojik değil, bu patolojik. Bunlar arasındaki ayrım nedir? Birisi sindirim sistemi enfeksiyonlarında, Macrorhabditis onotogaster, yani bu megabakter dedikleri mantar enfeksiyonunda veyahut da sindirim sistemi başka enfeksiyonlarında şekillenir. İstemsiz olanı ancak diğeri ise siz onu engelleyemezsiniz bile, kusma hareketini. Belli nesneleri kusar, hayvanları kusar. Bunu engelleme şansınız yoktur. Onu da ancak bir video ile tanımlayabilirim, ama tabii bu dersin konusu olmadığı için bir şey yapamadım. Yani onunla ilgili bir hazırlığım yok maalesef. Estağfurullah hocam. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir soru var. 5 aylık piliçlerde mikoplazma için bir haftalık oksitetrasiklin tedavisi yetersiz geldi. Neler yapılabilir? Zaten onu söylemiştim. Tylozin kullanılır. Onu yazmıştık. O bir hafta gibi bir süre ancak Tylozin gibi bir yani antibiyotik işe yarayabilir, ama eğer ki tetrasiklin grubu kullanıyorsa 28 güne kadar kullanması lazım. Yani yeterli değil bir hafta. 21 ile 28 gün kullanması gerekiyor piliçlerde. Hı hı. Oral ilaç vermenin kolay yöntemleri var mı muhabbet kuşlarında? Genel. Sonda kullanmayı öğrensinler. Özellikle kendileri bakabiliyorsa sonda kullanmak en iyisi. Ne yaparsanız yapın onu öğrenin. Metal sonda satılıyor zaten. Birkaç kere deneyebilirsiniz. Çok basit bir uygulaması var. Hı hı. Onu öğrenirseniz çoğu şeyi çözersiniz. Ancak hasta sahibini eğitecekseniz kuşu eğitmeniz gerekiyor. Tutup ağzının yanından damla damla da verebilirsiniz. Hasta sahibine oyun ile bağlantılı yaparak ilaç içmeyi öğretmesini de isteyebilirsiniz. Bunlar tabii uzun şeyler, uzun vadeli işler. En güzel, en kolay, en basit çözüm, kliniğinize geliyorsa sonda ile hayvanın direkt kursak beslemesi yapar gibi ilacı vermenizdir. Hem de çoğu şeyi yapabilirsiniz böylece. Sizi yormaz yani. Teşekkür ediyoruz hocam. Kuşlarda gelişen solunum hastalıklarında neden gözde akıntı ve şişme ilk olarak gerçekleşiyor diye bir soru gelmiş. Yok, ilk olarak bu gerçekleşmez. Üst solunum yolu enfeksiyonu varsa eğer, zaten söylemiştik, infraorbital sinüs bir tane olduğu ve divertiküller ayrıldığı için, Hı onların hı. hepsi birleşik olduğu için akıntılar oralarda birikiyor ve ondan sonra siz gözde akıntı ve infraorbital sinüs şişiklikleri görüyorsunuz. Yani gözle ilişkili değil o hastalık, aslında sinüslerle ilişkili. O gözün etrafında olduğu için. Ama o her zaman olmaz. Yani alt solunum sistemiyle ilgili bir şeyse ya da sirinksle ilgili bir şeyse, larynx trakeayla, o zaman ses değişikliği görürsünüz ilk başta. Üst solunum yolu enfeksiyonuysa başka, alt başka. Hepsi, ilk o olmaz yani. Eğer onu görüyorsanız, ki en sık gözüken şey zaten üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu söylemiştik. Onu Hı hı. görüyorsanız bilin ki
Ona göre yöneltmeniz gerekiyor. Bu sizin için daha kolay aslında. Direkt gözüken bir şey. Röntgen bile çekmenize gerek yok çoğu zaman. Hı hı. Hocam yeni bir sorumuz. Dehidrasyon durumunda ne yapılmalı? Nasıl sıvı takviyesi edilmeli? Ya bunda şöyle, bu papağan türüne göre değişir. Büyükse IV kesinlikle damardan vermeniz lazım. Damardan vermek için de bence en ideali şey, normal bir, yani tabii bir Afrika grisinden bahsediyorum. Bacaklardaki venalardan girebilirsiniz. Artık hangisinden girebilirseniz. Ancak küçük bir papağan için deri altından mecburen vermeniz gerekiyor. Muhabbet kuşu gibi. Veyahut da oral olarak da besleyebilirsiniz sondayla. O da işe yarayacaktır. Deri altı verme birazcık kısıtlı olabilir. Hayvanın boyutu küçük olduğu için. Ama sık sık az az verebilirsiniz. Ona göre de hayvan türüne göre de, yani boyutuna göre de subkutan veya da IV tercih edebilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. Ender hocamızın bir sorusu var. Oksitetrasiklin toksisesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tavuklar uygun ama papağanlarda da uygun mudur? Tavsiye ettiğiniz doğru anladık değil mi? Oksitetrasiklin grubundan doksisiklini çok tavsiye ediyorum. Onda bir toksisite ben karşılaşmadım. Oksitetrasiklinlerde toksite durumlarında sanırım kemik iliğinde bir süpresyon oluyordu. Ancak biz doksisiklinde buna çok karşılaşmıyoruz. Sadece doksisiklinin kullanımı şöyle tehlikeli, biraz sıkıntılı. Tadı çok kötü ve ciddi irritable. Yani siz onu oral direkt saf verirseniz hayvan sadece o kötü tattan ve özefagusun yanmasından dolayı bile ölebilir. Papağanlar böyle hayvanlar. O yüzden mutlaka onu ya sulandırmanız gerekiyor ya da ki su için yapılmış bir form o. Ya da işte tatlı A21 gibi, ne bileyim, kendi hazırladığınız bebek bisküvisiyle yapılmış bir mama gibi bir şey karıştırıp tatlı bir şeyle vermeniz gerekiyor. Onun dışında oksitosinin toksitesi, yani kuşta ben hiç görmedim. Yani hepatotoksik etkisi ya da başka bir etkisiyle ilgili, yani böyle bir şeyle karşılaşmadım hocam. Ama tetrasiklin grubunda biz doksisiklin tercih ediyoruz. Diğerlerini çok tercih etmiyoruz. Zaten kullanım formları da çok uygun değil. Özellikle oral olarak Vitaform gibi bir şey kullanılıyordu. Oksitetrasiklin veriliyordu. Onun içinde vardı. Vitaform ama oral papağanlarda da, diğer hayvanlarda da, kanatlılarda oral bağırsaktan emilimi, yani biyoyararlılığımı çok düşük, o işe yaramıyor. Doksisiklin ise işe yarıyor. O yüzden biz doksisiklin tercih ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Bir sorumuz daha var. Özellikle solunum problemlerinde papağanlar için eve tedavi verdiğimiz oluyor ve hasta sahipleri bu konuda zorluk çekiyor. Böyle bir durumda nasıl bir yol izliyorsunuz diye bir sorulmuş. Biz şöyle yapıyoruz. Biz hastayı eve göndereceğimiz zaman mutlaka orada hasta sahibine bakın şöyle şöyle vermemiz gerekiyor diye hasta sahibine eğitiyoruz. Biraz zaman alıyor. Asistan arkadaşlar mutlaka hep gösterir. İlacı da ilk başta uygularlar. Bakın böyle vereceksiniz diye, böyle tutacaksınız diye. Ama onun dışında hasta sahibi de bunu yapamazsa gerçekten ona yapacak bir şey yok. Sadece ya bize bırakacak. Bizim kendi yatar hastamız var. Biz kendimiz yapacağız. Ya da kendisi yapmak istiyorsa da onu öğrenmesi gerekiyor. Ama çoğunlukla hasta sahipleri, yani bizim kendi tecrübemize dayanarak söylüyorum, çok iyi başarıyorlar bu işi ya. Yani çoğunluk %80, %90 başarıyor. Çok az insan, dokunmaktan korkan genellikle insanlar olabiliyor. Haklılar. Bazen insanların öyle travması oluyor. Kanatlıya dokunamıyorlar. Onlar yapamıyorlar. Onlar da bize bırakıyorlar. Ya da kendileri denerken ya da başka bir şey yaparken komplikasyon oluyor ki en büyük komplikasyon da aspirasyon pneumonisi. Karşımıza da geliyor zaten o. Teşekkür ederiz hocam. Sizi çok yorduk. Kusura bakmayın. Biraz fazla rağbet var. Çok fazla sorumuz var. Son Estağfurullah. sorumuzu da soralım. Antibiyotik kullanımlarının yumurtlamayı durdurmaları oluyor. Hangi durumlarda dikkat edelim, antibiyotiklerden kaçınalım diye bir soru var. Şöyle, böyle bir safsata var. Neden bilmiyorum. Bunu genellikle güvercin bakan arkadaşlar söylüyor. Diyorlar ki Baytril hayvanı kısır yapıyor. Yani ofloksacin yani. Halbuki bununla hiçbir alakası yok bu ilacın. Bu nasıl yayılmış onu da bilmiyorum. Ama belki de haklı sebepleri var. Sebebi şu. Bu yumurtayla ilgili şunu söyleyeyim. Eğer ki yumurta veren bir hayvana veriyorsanız bunu,
yumurtayı kesinlikle tüketmemeniz gerekiyor. Bu bir numaralı kural. Zaten enofloxacin gibi bir ilacı siz tavuk gibi bir hayvanda kullanmanız yasal değil. Amerika'da bunu yaparsanız suç işlemiş oluyorsunuz. Amoxicillin kullanmanız gerekiyor. Yumurtayla ilgili problem yaşamanızın sebebi de çoğunlukla Salmonella, E. coli gibi hayvanların bakteriler. Bu hayvanlarda şey yapar. E, salpingitis yapar. Ya da yumurtayla ilgili, yani genital organla ilgili, yumurtalıkla ilgili, ovaryumla ilgili enfeksiyon yapar ve siz bu hayvanı tedavi etmek için kullandığınız şey enofloxacin, Salmonella ve E. coli'de en güzel çalışan antibiyotik diyebilirim yani tavukçulukta ya da güvercinlerde. Ve bu hayvan zaten reprodüktif sistemde bir enfeksiyonu var. Siz antibiyotik kullanıyorsunuz ve yumurtlayamamasını bununla ilişkilendiriyorsunuz. Antibiyotikle aslında yanlış bir ilişkilendirme. Korelasyonu yanlış kuruyorlar, nedensellik sonucunu. Ondan dolayı böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Yoksa yumurtlamayı antibiyotik kesmez. Eğer siz bir kullanıyorsanız ilacı, biz zaten şöyle deriz. Bakın, bu antibiyotiği kullanıyorsanız hayvanın yumurtasını yemeyin diye bir uyarı bile geçiyoruz ki yumurtlamasını engellemiyor zaten bu ilaç. Aksine yumurta ile ilgili bir problem, yumurta yolu ile ilgili bir problemimiz olduğu için bu ilacı kullanmak zorundasınız ve bu ilacı siz kısırlıkla ilişkilendiriyorsunuz. Ondan dolayı böyle bir sıkıntı var. Yanlış bir bilgi. Gayet gönül rahatlığıyla bu ilacı kullanabilirsiniz. Güvercin gibi hayvanlarda kullanın ama. Tavuk gibi hayvanlarda kullanıyorsanız da kesinlikle onun yumurtasını yemeyin. Problem oluşturur. Onun dışında yumurtalama ile ilgili bir antibiyotiğin herhangi bir etkisi yok. Aklınızda bulunsun. Zaten yoksa yumurtayı yemeyin diye bir uyarı geçmezdi arkadaşlar. Yani bütün yani bütün veteriner camiası. Teşekkür ederiz hocam. Konumuz dışında ama özel Edremit Hayvan Hastanesi'nden bir soru geldi. İshallerde ne önerirsiniz hocam? Her ishalde sülfometazin ne kadar endikedir? Şöyle e, yani tabii ishal dediği zaman şöyle bir şey oluyor. Onu da söyleyeyim. Kuşlarda, kısa bir bilgi olarak, kuşlarda genellikle hasta sahibi der ki benim hayvanımın ishali var. Gelir bakarsınız su. Der ki bu hayvan böyle yapıyor. Halbuki bu şöyle bir şey. Poliüri polidipsi olabilir. Hayvan sadece çişini yapıyor olabilir. Bunlara kloaka var sadece. Çiş ve yani idrar ve defekasyon, dışkı aynı anda yapılıyor. Yani kakayla, yani dışkıyla şeyi karıştırdığı için hayvan, hasta sahibi diyor ki bu ishal oldu. Halbuki hayvanda ishal yok belki de. Bu bir numaralı şey. Yani hayvan sadece normal idrarını yapıyor ve ishal zannediliyor. Bu bir numaralı yanılgı. İshal gibi bir durumda da e, dışkının rengi önemli. Şekli önemli. İşte biliverdiğin ürü var mı? Sarı mı? Kırmızı mı? Yani ya da siyah mı? Siyah mesela papağanlarda siz siyah bir dışkı gördüğünüz zaman, hayır onu da söyleyeyim. Çünkü o ilişkili. Bilin ki bu anoreksiya ile ilişkili bir şeydir. Yani kanamayla ilişkili bir şey değil, kedi köpekle ilgili. Hayvan yemek yemediği için siyah bir dışkı yapar. Ve tedavi, yani siz dersiniz ki bunda işte başka bir şey yapmak lazım. Bunun ayrımını, dışkının ayrımını yapabilmek çok ayrı bir konu. Hani onu gerçekten resimleriyle ve çalışmayla göstermek lazım ama bir numaralı kullanacağınız ilaçlar arasında olabilir bu. Koksidioz gibi bir şey varken kanatlılar arasında o ilacı kullanmanızda fayda var bence. Sadece şöyle bir şey var. Yani papağan gibi bir hayvanda onları kullanımı biraz sıkıntılı olabiliyor. İşte bakterim gibi işte trimetioprim, sülfometazol kullanırsanız daha faydalı olur diye düşünüyorum. Sadece onu kullanmaktansa yani çoğu şeyi çözersiniz. Hem birinci basamak antibiyotik, hem geniş, bence sinir sistemi için gayet yeterli bir antibiyotik. Ben tercih ediyorum. Çok da kullanıyorum. Çoğu ishali çözersiniz diye düşünüyorum. Ama klamidyadan dolayı oluşan bir ishal ise, konumuz o, hiçbir işe yaramaz. İşte onun ayrımını yapmak gerekiyor maalesef. Teşekkür ederiz hocam. Elinize emeğinize sağlık. Ben Aktardığınız teşekkür ederim. bilgi ve tecrübelerden dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Siz değerli meslektaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımıza da katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimizden haberdar olmak için Instagram ve YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz VetChange hesabını. Herkese iyi akşamlar. Hocamıza tekrar teşekkürlerimizi İyi sunuyoruz. akşamlar diyorum. Ben teşekkür ediyorum.